Daha sert vur. Vur ölümüne. Hiç mi yemek yemedin? Evet. Hocam, neden bana bunu yapıyorsun? Sen düklük evinin metresi olarak hizmetçiyle zina yapıyorsun. Ve ben bunu tam olarak orada buldum. Düklük evimizin tüm ailesi dürüst bir geçmişe sahip. Seni nasıl kirletmene izin veririm? Sadece aile disipliniyle cezalandırmak gerek. Aile geleneğimizi koruyabiliriz. Ben haksız yere suçlandım. Lütfen evli olduğumuzu hatırla. Gerçeği araştır. Gerçek mi? O önemli mi ki? Ne demek bu? Ablacım, ölümün kıyısındasın hala. Nasıl bu kadar salaksın? Viner, kurtar beni. Kayınpederim. Bak ne kadar komik. Başka biriyle zina yapan oydu. Bu fikir benimdi bile. O hala benden kurtulmamı bekliyor. Juijiner, ben senin ablanım. Neden bana böyle yapıyorsun? Eskiden sadece senin doğan annenin ailesi iyiydi diye. Babam onu asıl eş olarak aldı. Annemi küçük düşürüp sadece kariye yaptı. Beraberinde ben de senin altında olmak zorunda kaldım. Neyse ki senin doğan annen şanssızdı. Biraz zehir verdim. O öldü bile. Sonra biz fırsattan yararlanıp büyükanneyi hastalandırdık. Bir cadıya para verip senin felaket getirdiğini söylettik. Seni yıllardır eski eve gönderdik. Siz annemi öldürdünüz. Evet, doğru. Ama senin o ölen doğan annen. Sen daha doğmadan seninle düklük evine nişan yaptı. Bana ve Müze ağabeyime evlenmekten bizi alıkoydu. Şimdi ise sadece sen ölürsen asıl eşin yeri bana açılır. Viner. Bu uğursuz ölünce seni kapıma alabilirim. Siz. Lanet olsun size. Ben öldüm mü? Veliahtım, o nefesi kesildi, bu kadar çabuk öldü. Onun için çok uygun oldu. Quilenlo'nun bedeni hala bakire. Eğer otopsi yapılırsa onun zina yaptığı suçlaması gerçekleşmez. Neden korkuyorsun? Birazdan. Birini bulup onun bedenini kirletiriz, o kadar. Hatırlıyorum senin o küçük üvey kardeşin. Uzun zamandan beri Quilenlo'ya göz koyuyor değil mi? Bu hala sıcak olan cesedi, muhtemelen beğenmeyeceği yoktur. Haklısın. Biri gelsin. Quilenlo'nun cesedini kardeşimin odasına götürün. Eğlensin bakalım. Emredersiniz. Hadi gidelim. Limuze, Juijiner. Ben azılı bir hayalete dönüşsem de sizi asla bırakmayacağım. Yenge, daha önce benimle olmanı istediğimde bin bir türlü reddetmiştin. Abimin yanına gidip benden şikayet ettin. Ama o seninle hiç ilgilenmedi bile, şimdi oldu. Yine benim elime düştün, bırak da ben. Bırak da ben seni güzelce şımartayım. Bırak beni. Üçüncü ağabey, o niye geldi? Sen kimsin? Alo,
Senden hoşlanmadığımı daha önce söylemiştim. O yalandı. Öleceğimi sanıyordum. Seni uğraştırmak istemedim. Şimdi ise. Başkentte iyi bir doktor buldum. Zehri temizlettim ama sen. Sen artık burada değilsin. Aluo. Neden beni beklemedin? Aluo. Benim hatam. Hadi ben seni buradan götüreyim. Prens. Malikanenin bütün insanları yakalandı. Nasıl işlem yapılır? Hepsini öldürün. Emredersiniz. Eskiden. En sevdiğin şey ginkgo ağaçlarıydı. Bak. Bu çiçekler ne kadar güzel açmış. Eminim sen çok seveceksin. Aluo, ölüler dünyasının yolunda korkma. Ben seni yalnız bırakmayacağım. Yanına geliyorum. Hayır. Si ailesi beni uğursuz saydı. Beni güneydeki eski eve gönderip orada unuttu. 3. Prens Wuvan vücudundaki soğukluk hastalığı geçmiyordu. O da güneyde tedavi görüyordu. Benim duvar ördüğüm yerin hemen yanında. Prenslik sarayında yaşıyordu. O yıllar o olmasaydı. Ben çoktan kötü hizmetçilerin elinde ölürdüm. Dur. Ben onun beni sevmediğini sandım, inattan. Başkente döndüm ve Limuze ile evlendim. Kim bilebilirdi ki? Hem benim hem de Hukua'nın canına mal oldu. 3. ağabey, eğer bir sonraki hayatım olursa, kesinlikle düşmanlardan kan borcunu alacağım. Bizim sonumuzu değiştireceğim. Güzelim, ben geldim. Ne sesi o? Çekil git. Sen kimsin? Güzelim, bu kadar çabuk uyandın. Ne iyi. Uyanıkken oynamak daha zevkli oluyor. Hatırladım, Si ailesine dönmeden önce. Bu adam eski eve gizlice girdi ve neredeyse beni kirletiyordu. Onu yaralayarak kaçmayı başardım. Ben ölmedim mi? Yoksa yeniden mi doğdum? Sen. Görünüşe göre Tanrı bana yeni bir şans verdi. Önceki hayatımda bana borçlu olanlar. Geri ödeme zamanı geldi. Büyük hanımefendi. 3 kişi oldu. Sesin çok yüksek, kulaklarımı acıtıyor. Büyük hanımefendi, nasıl insan öldürebilirsin? Başbakan bunu öğrenirse başım belada. O başbakanınız, öğrenme fırsatı bulamayacak. Önceki hayatımda, başkente döndüğümde beni iftira attın. Tapınakta günlerce diz çökmeme neden oldun. Evlenirken, Marius ailesi tarafından zorla muayene edildim. Bu kadar aşağılanma. Hayatınla öde.
Hey, Bayan C, Majeste sizi görmek istemiyor. Nasıl yine geldin? Yaralandım. Nerede yaralandın? Seni kim yaraladı? Konuş. Birisiyle içmek için sözleştim. Ben gidiyorum. Evlenmemiş bir kız olarak beni böyle tutman yakışık almaz. Hemen bırak. Acıyor mu? Neler oldu? Bu benim kanım değil, bana zarar veren kişi. Onu öldürdüm. Ne demek istiyorsun? Az önce bayıldığım sırada bir adam beni kirletmek istedi. Bana verdiğin hançerle onu öldürdüm. C ailesinin gönderdiği hizmetçi de onunla işbirliği yapıyordu. Onu da öldürdüm. 3. ağabey, böyle davranmamı acımasız buluyor musun? Hayır. Doğru olanı yaptın. Ceset nerede? C ailesinin eski evinin bahçesinde. Ben hallederim. Ama C ailesinin gönderdiği bu hizmetçi sana böyle davranarak zarar vermek istiyor. Bence başkente dönmemelisin. Ama Winguan Marius ailesiyle nişanlıyım. Nişan bozulsa ne olur? Ben buradayken kim karşı çıkabilir? Nişan bozulursa benimle evlenir misin? Kesinlikle başkente dönmeliyim. C. Wendell. Önce sözümü bitirmeme izin ver. Uzun bir rüya gördüm, rüyamda. Limuze ile evlendim. Ama o çoktan ikinci kız kardeşim Siviner ile gizlice ilişki yaşıyordu. Hatta bana zina suçu yükledi. Ve beni öldürdü. Ayrıca biliyorum ki annem, Siviner ve annesi tarafından öldürüldü. Uğursuz Yıldızım lakabını da onlar taktı. Bu yüzden intikam alacağım. 3. ağabey, bana yardım eder misin? Tamam. Bu kadar kolay kabul ettin. Saçmaladığımdan korkmuyor musun? Kimi öldürmek istersen öldür. Ama ellerini kirletme. 3. ağabey, benimle Pekin'e dön, zehrin tedavi edilebilir, gerçi. Gerçi o zehri tedavi edebilecek doktorun kim olduğunu henüz bulamadım. Ama o Pekin'de. Nasıl bilebilirsin? Nasıl zehirlendiğini biliyorum. Ayrıca biliyorum ki benden hoşlanmıyorsun. Hepsi yalandı, bu yüzden. Benden kurtulamayacaksın. Kim senden hoşlandığımı söyledi? Seni sadece kız kardeşim olarak görüyorum. Oh, Eşyalarını topla, yarın sabah Pekin'e dönüyoruz. Pekin'e dönmeyi kabul ettin. Sadece güneyde yaşamaktan sıkıldım. Bir süreliğine Pekin'de kalmak istiyorum. Senin için değil. Tamam, benim için değil, senin kalbinde. Önemsizim, tamam mı? C. Venlo, sen tam bir çılgınsın. Üçüncü ağabey, Pekin'e döndükten sonra sarayda mı? Yoksa prensin konağında mı kalacaksın? İkisi de değil. O zaman nerede kalacaksın? Ekselansları, yere vardık. İn aşağı. Burası senin konak mı? Ama neden bana biraz tanıdık geliyor? Bayan C, tanıdık gelmesi normal. Çünkü C konağının hemen yanında. Yanında mı? Üçüncü ağabey Pekin'deyken. Biz de komşu muyduk? Ama ben bu konağın Vietnamlı zengin bir tüccara ait olduğunu ve Pekin'de satın alındığını duymuştum. Uzun süredir boş duruyor, kimse yaşamıyor. Bayan C, sizin Pekin'e döneceğinizi öğrendikten sonra
Majestemizin size acilen hazırladığı bir konak. Susan olursan kimse seni sarsamaz. Oh, anladım şimdi. Demek üçüncü kardeşim. Benimle komşu olmak için can atıyor ha. Alo, sana bir tane ayarladım. Silahşörlüğü çok iyi bir hizmetçi, kritik anlarda. O benim yerime seni koruyabilir. Hizmetçi Vinciu, Bayan Kui'ye selam eder. Harika. Ben de zaten konakta güvenebileceğim insan yok diye dertleniyordum. Si konağına döndüğünde ne sorunla karşılaşırsan karşılaş, hemen beni bulmayı unutma. Gidin. Alo. Her konuda dikkatli ol. Anladım. Majestem, siz açıkça Bayan Jui'yi çok seviyorsunuz. Neden ona bunu söylemiyorsunuz? Vücudumdaki zehir çözülmeden önce. Ona kalbimi asla söylemeyeceğim. Onun kalan ömrünü benimle mahvetmek istemiyorum. Siz kimsiniz? Başbakan konağına ne işiniz var? Bayanımız geldi. Çabuk kapı açıp karşılayın. Bayanım biraz bekleyin. Hemen haber vermeye gideceğim. Anne. Gönderdiğin adamlar işi başarabilecek mi? Başarır başarısız, önemli değil. Juyer orada olduğu sürece. Onun itibarını tamamen mahvedeceğim. Haklısın. Gidelim. Bayanımız içeri girdi. Büyük anneye selam ederim. Babaya selam ederim. Hizmetçi, yaşlı hanıma ve başbakan Kui'ye selam eder. Annem de senin bir yaşlı büyüğün. Neden ona selam vermiyorsun? Baba, ben bu konağın asil büyük kızıyım. Konağın cariyelerine selam vermem gerek mi? Eskiden böyle bir kural yoktu sanki. Kimi kariye diyorsun? Annem asıl eş. Alo, annen öldükten sonra. Konağın işlerini yürütecek yeni bir ev hanımına ihtiyaç vardı. Ben de Liu Hanım'ı asıl eş yaptım. Bundan sonra sen ona diyeceksin. Anne, Oh. Demek asıl eş yapıldıysın. O halde tebrikler Liu Kariye. Hayır, öyle değil. Liu Hanım. Viner, kapris yapma. Ablan konağa geri döndü. Bundan sonra siz kardeşler. El ele gideceksiniz. Evet Viner, sözümü dinle. İleride ablanla iyi geçinmelisin. Aluo, yanındaki bu hizmetçi kız, yabancı gibi görünüyor. Ah, onun adı Vinciu, güneydeki eski konakta. Hep bana hizmet eden bir hizmetçi. Peki, Juyer nerede? O seni karşılamaya gitmemiş miydi? Ne oldu? Onun izini göremedim. O mu? At bakıcısıyla birbirlerine aşık olduklarını, kaçtıklarını söylediler. Olamaz. Juyer nasıl olur da? Biriyle kaçar. Ah, kesin ona bir şey yaptın. Kaçma değil, iki canlı insan. Nasıl yok olabilir? Baba, benim Cüyür'le bir derdim yok. Nasıl ona zarar verebilirim? Kimin hizmetçisi olduğunu bilmiyorum. Bu kadar kuralsız. Başbakanlık ailesinin itibarını böyle lekeliyor. Juyer eskiden benim yanımda hizmet ederdi. Onun zeki ve anlayışlı olduğunu görünce Aluo'yu karşılamaya gönderdim. Böyle bir şey olacağını hiç düşünmemiştim. Kendimi sorguluyorum. tamam, bir hizmetçi, kaçtıysa kaçtı, önemsiz. Alo, uzun yolculuktan yorulmuşsundur. Önce odana dönüp dinlen. Peki. Kızımız izin istiyor. O Juijenlo kesin bilerek yaptı. Juyer kesin onun yüzünden öldü. Onu hafife almışım. Yıllardır güneyde olduğunu sanıyordum. Dünya işlerinden anlamaz. Sadece Juyer. Onun başka bir erkekle ilişkisi olduğunu söylesin. Nasıl olsa onun bir kat derisini yüzebilirdik. Ama düşünmedim. O kökten çözüm buldu. Doğrudan Kuyer'i yok etti. Bu Juyer sizin,
Bizzat yetiştirdiğiniz, güvendiğiniz biriydi. Bu hesap böyle kapanmamalı. Onu bedel ödetmeliyiz. Güzelliği annesinin gençliğine göre daha üstün. Limuze onu görünce kalbi kıpırdamaz mı? Anne, ben ileride kesinlikle Muze ağabeyle evleneceğim. Bana bir yol bulmalısın anne, acele etme. Şimdi o eve döndü. Hala. Ona saldırma fırsatı bulamayacağından mı korkuyorsun? Sadece birini bul. Onun kişisel eşyalarını çal. Rastgele bir erkeğin eline sıkıştır. O zaman onun erkeklerle ilişkisi olduğu iddiası reddedilemez olmaz mı? Anne, senin yöntemin daha iyi. Küçük hanım, az önce dışarıdan içeri girdim. Birinin gizlice bir şeyler yapmaya çalıştığını fark ettim. Ne yapmak istediğini bilmiyorum. Daha yeni eve döndüm. Onların sabrı taştı. Madem öyle, onlarla birlikte bir tiyatro oynayacağım. Vinciu, uzun zamandır eve gelmedim. Bu yüzden konakta pek bir şey bilmiyorum. Benimle biraz dolaşır mısın? Tabii, hanımefendi. Büyük hanımefendi. Odamda ne işin var? Cariyeniz. Odanızı temizlemeye geldim. Elindeki şey ne? Hiçbir şey. Hanımefendi, bakın. Demek amacı buymuş. Hayır, Konakta hırsız olması küçük bir mesele değil, Vinciu. Bu olayı herkese duyur, herkesin bilmesini sağla. evet, hanımefendi. Lütfen beni affedin. Bu kadar gürültüye ne sebep oldu? Herkes bunu konuşuyor. Abla, daha yeni döndün. Neden evi bu kadar karıştırıyorsun? Herkesin senin bir uğursuzluk getirdiğini söylemesine şaşmamalı. Kendi anneni öldürdün, Viner. Saçmalama. Yanlış bir şey söylemedim. Aluo, ne yapıyorsun? Büyükanne, bu hizmetçi odamda hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Onu yakaladım. Başbakanlık konağının kurallarına göre sert bir şekilde cezalandırılmalı. Madame Liu, sanırım bu senin hizmetçin, değil mi? Evet, anne, evet. Aluo, bir yanlış anlaşılma olabilir mi? Gince, o nasıl senin eşyalarını çalabilir ki? Sadece eve yeni döndüğün için. Eşyalarının yeterli olmayacağından endişelendim ve onu sana gönderdim. Vinciu, Hanımefendimin yeşim bileziği onun elinde. Madam, bu sizin dediğiniz ilgi mi? Madam, ben masumum. Büyük hanımefendi kasıtlı olarak beni suçluyor. bir hizmetçi olarak sadece hırsızlık yapmakla kalmıyor, efendisine iftira da atıyor. Görüyorum ki acıyı görmeden gerçeği söylemeyeceksin. Vinciu parmaklarını tek tek kır. Gerçeği söylemeye ne zaman razı olursa. O zaman dur. Evet. Ah. Söyleyeceğim. Madam. Madam bana emretti. Büyük hanımefendinin odasından göğüslüğü almak için. Sadece emirlere uyuyordum. Madame Liu. Öyle mi? Bu kariye. Ne saçmalıyorsun sen? Neden sebepsiz yere? Onu Aluo'nun odasına götürüp özel eşyalarını çalmaya zorlayayım ki? Anne, efendim, bu hırsız hizmetçinin bileziği çaldığı kanıtlandı. Suçunu itiraf etmesi için idam edilmeli. Gelin, onu dışarı atın. Onu öldürmek için bu kadar zahmete gerek yok. Hayır. Ah.
Bayan Liu, o senin hizmetçin olduğuna göre zahmet olacak ama. Cesedini toplamak sana düşüyor. Bundan sonra lütfen hizmetkarlarınızı daha sıkı kontrol edin, Bayan Liu. Yoksa biriyle gizlice buluşup diğeri hırsızlık yaparsa. Bu sadece başbakanlık konutunun itibarını zedelemez. Aynı zamanda yönetim yeteneğinizin sorgulanmasına neden olur. Hatırlattığın için teşekkürler. Alo, gelecekte. Kesinlikle daha sıkı disiplin uygulayacağım. Babanız ve büyükannenizi buraya kadar yordum. Vakit geç oldu. Dinlenmem gerekiyor. Yarın size selam vermeye geleceğim. Çok geçmeden, Alo, Wing Yuan Markisi ile nişan görüşmeleri yapacak. Hepiniz sakin olun. Hım. Anne, o kasıtlı olarak herkesin önünde cinayet işledi. Böylece, konuttaki tüm hizmetkarları korkutup onlara gösterdi ki, gelecekte ona karşı çıkan herkesin sonu, Kinçe gibi olacak. Artık onunla baş etmek istediğimde, çok daha zor olacak. Ne kadar kurnaz bir plan. Eskiden onu hafife almışım. Gelecekte onunla mücadele etmek istersem, çok daha dikkatli olmam gerekecek. Küçük hanım, o anne kız ikilisi 2 kez elinizde yenildi. Kısa süre içinde size daha fazla sorun çıkarmaya cesaret edemezler. Durmak istiyorlarsa önce bana sormaları gerekir. Şimdi sıra bende. İlk hamleyi ben yapacağım. Vinsiu, git ve 3. abimi bul. Söyle. Ona danışacak bir konum var. Kim? 3. ağabey. Beni ne için çağırdın? 3. ağabey, ne zaman geldin? Yeni geldim. Söyle, ne yapmak istiyorsun? Başlangıçta annemin ölümünü benim üzerime attılar. Uğursuz bir yıldızın bana musallat olduğunu ve onu öldürdüğümü söylediler. Ama aslında annemi öldüren başka biriydi. 3. ağabey. Si konutunda bir ayin düzenlemek için bir Taoist rahip bulmama yardım edebilir misin? Yani, onlara kendi silahlarıyla saldıracaksın. Aynen öyle. Gizlenen gerçeğin gün yüzüne çıkma zamanı geldi. Büyükanne, baba. Annemin vefat yıldönümü yaklaşıyor. Bir Taoist rahip getirmek istiyorum. Eve gelip annem için bir ayin yapsın, izin verirseniz. Annen yıllar önce öldü. Neden bu işlere kalkışıyorsun? Baba, yanılıyorsun. Büyük babam da 10 yıldan fazla oldu. Sen de onu sık sık ziyaret etmiyor musun? Saygı zamanla sınırlı değil. Bu bizim Si ailesinin geleneği. Üstelik, ilk eşin öleli bu kadar zaman oldu. Sen onun için ayin yapmayı kabul ediyorsun. İnsanlar seni övgüyle anacak, vefalı ve sadık kalpli olduğun için. Pekala, senin dediğin olsun. Efendi, Alo başkenti iyi tanımıyor. Rahip bulma işini bana bırakın. En tecrübeli rahibi getireceğim. İlk hanım için ayin yapsın. İyi olur. Gerek yok. Baba, kızım Tianhua tapınağındaki rahip o ile konuştum. Ayini o yönetecek, başkasına gerek yok. Tianhua tapınağı, rahip o, saraya sık giden. İmparatoriçenin güvendiği o rahip o mu? Evet, aynen o. Rahip o çok saygın, herkes onu davet edemez. Babam başbakan olsa bile bu ayrıcalığı elde edemez. Aluo. Onu nasıl ikna ettin? Onu tanıyan bir arkadaşım var. Yıllardır başkentte değilsin. Nasıl bu kadar önemli birini tanıyorsun? Yaz böceği buzu anlamaz. Ne demek istiyorsun? Aptal olduğunu söylüyorum. Sen, Yeter. Bu kadar küçük bir şey için kavga etmeye değer mi? Alo, rahip O'yu ikna ettiyse, ayini o yönetsin. Ayin günü ben de evde olacağım. Nezaketsizlik olmasın. O zaman size zahmet olacak, baba. anne, o Juijenluo. Beni herkesin önünde aşağıladı. Hiç terbiyesi yok. Anne, neden aniden bir rahip getirip ayin yaptırmak istiyor? Neden olacak? Dikkat çekmek istiyor. Ölü annesinin hatırasını kullanarak, babasının ve büyükannesinin ona acımasını sağlamak. O zamanlar uğursuz olarak gönderilmişti. Geri dönmeyi başardı. Eski meseleleri unutması gerekirdi. Ağzına bile almamalıydı. Aptal işte.
Bana laf atmaya cesareti var ama bilmiyor ki bu hareketiyle büyükannesi ve babası ondan daha çok nefret edecek. Gönderdiğim 2 güvendiğim kişiyi de kaybettim. Biri oracıkta öldü. Diğerinden haber yok. Onun gerçekten aptal olduğunu mu düşünüyorsun? Anne, demek istediğin şey bu mu? Umarım fazla düşünüyorumdur. Ah, başrahip o geldi. Lütfen içeri buyurun. Kızım sizinle görüşmeden sizi buraya davet etti. Sizi rahatsız ettik. Sayın Bakan Si, çok naziksiniz. Madame Jui'nin ruhuna dua etmek benim için bir onurdur. Ayrıca, Bayan Jui'nin annesine olan bağlılığı gerçekten dokunaklı. İçimi çok etkiledi. Bunu yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Başrahip Yu'nun huysuz ve kibirli olduğu söyleniyor. Bugün neden bu kadar uyumlu? Başrahip o annemin yaşadığı oda. Güney avlusunda. Lütfen beni takip edin. Buyurun. Rahip bu annemin anıt tableti. Hep burada muhafaza edildi. Önce merhum hanımefendiye bir tütsü yakayım. Ve ona dua edeceğimi bildireyim. Buyurun rahip. Hayır. Tütsü kırıldı. Rahip, bu ne anlama geliyor? Tütsünün kırılması çok kötü bir alamettir. Bu odada kötü bir enerji var ve merhum hanımefendinin ruhu huzur bulamıyor. Anladım. Kesinlikle o. Sivenlo, sen kendi anneni öldürdün. O senden kesinlikle nefret ediyor. Şimdi geri döndüğün için. Kinini yenemiyor ve seni rahat bırakmıyor. Efendim, eğer durum buysa, belki de. İkinci Bayan Si, yanılıyorsunuz. Merhum hanımefendinin ruhu. Yıllardır burada kaldı ve Bayan Si ile ilgisi yok. Aksine, biri onun ruhunu kötü bir nesneyle hapsetti. Ve huzur bulmasını engelledi. Ne dediniz? Kötü bir nesne mi? Peki bu kötü nesne nerede? Anne. Rahip bu ağaçta bir sorun mu var? Pusula burayı gösteriyor. Ağacın altında bir şey olduğundan şüpheleniyorum. Biri kürek getirsin. Burayı kazın. Emredersiniz. Bunlar insan kemikleri. Bu avlu yıllardır boş. Bir evin içinde. Nasıl bu kadar çok insan kemiği olabilir? Yan komşuda yaşamak farklıymış. 3. ağabey artık Si malikanesine. Kimseye görünmeden girip çıkıyor. Bu kemikleri nereden buldun? Ben acımasızım. Beni rahatsız edeni sadece öldürmekle kalmam. Aynı zamanda derisini yüzüp kemiklerini çıkarırım. Yani, eğer korkuyorsan benden uzak dur.
Sen küstahsın. Hala bu kadar sevimlisin. Biliyorum, masum insanları öldürmezsin. Bu kemikler, kesinlikle kötülükten başka bir şey bilmeyenlerin. Yarın Liu'yu kendi yaptığının cezasını çektireceğim. İnsan kemikleri. Üzerindeki doğum tarihi, kimin olduğunu bilmiyorum. Üzerindeki doğum tarihi annemin. Neden? Bu kemiğe bağlanmış. Bu ruh hapsetme düzeni. Bu kemiklerin sahipleri. Çoğunlukla kasap veya savaşçıydı. Elleri kana bulanmış, kaderleri kötülük doluydu. Şimdi eski hanımın doğum tarihiyle bağlantılı. Onun ruhunu hapsedip yeniden doğmasını engelliyor. Kim bu kadar kötü bir planla? Annemi hapsetmek istedi. Öldükten sonra bile rahat bırakmadı. Anne, bu kemikleri sen mi koydun? Boş konuşuyor. Hiçbir şeyden haberim yok. Baba, lütfen annem için adalet sağla. Kesinlikle biri anneme kötülük yaptı, onu öldürdü. Yoksa küçük bir soğuk algınlığından ölmezdi. Üstelik kötülük yapan bunların hepsini benim üstüme attı. Bana uğursuz dedi, gerçeği çarpıtmaya çalıştı. Bu, Ajluo, uğursuzluk konusu. Tianhua Tapınağı'ndaki başka bir rahip tarafından bize söylendi. Tianhua Tapınağı rahipleri güçlüdür, onlara inanmalıyız. Si hanımının uğursuz olduğunu söyleyen rahip kimdi? Bu, pek hatırlamıyorum. Hatırlıyorum. Soyadı Jiu'ydu. Tianhua Tapınağı'nda sadece bir Ki rahibi vardı. Yıllar önce. Kötü büyü kullanıp insan öldürdü, ben öğrenince. Onu tapınaktan kovdum. Bu adam kötü niyetli, lütfen Başbakan Si ve hanımı. Ona inanmayın. Kötü büyü. O zaman bu ruh hapsetme düzeni. Onun eseri olabilir mi? Mümkün. Liu Hanım, yanılmıyorsam bu Ki rahibini siz davet ettiniz, değil mi? Si Wenluo, ne saçmalıyorsun? Annemi karalamaya çalışma. Efendi, masumum. Eski hanıma hep saygı duydum. Biliyorsunuz. Rahip, bu ruh hapsetme düzeni çözülebilir mi? Düzen bozuldu ama eski hanımın ruhu hala dağılmadı. Öfkesi kaldı, sadece yatıştırmaya çalışabiliriz. Yoksa Si ailesi için kötü, hafifse şanssızlık. Ağırsa aile yıkılır. Peki nasıl yatıştıracağız? Başlatanı bulup eski hanımın tabletinin önünde. 49 gün diz çöküp her gün tövbe ederse belki. Ruh dağılabilir. Başlatan. Rahip, Ki adlı rahibin izini bulabildiniz mi? Tianhua Tapınağı'ndan ayrıldıktan sonra kayboldu. Vay canına, gerçekten üzücü. Eğer o zaman Madame Liu kurtu eve getirmeseydi, Si ailesi bu felakete uğramazdı. Bu konuda sen de sorumlusun. Baba, Si Wenluo bu Taoist oyu tanıyor. Kim bilir, belki de anlaşmışlardır. Anneme iftira atmak için. Onların tek taraflı iddialarına inanmamalısınız. O zamanlar Taoist ki benim uğursuz olduğumu iddia etti. Si ailesi de. Beni yıllarca güneye gönderdi. Neden kimse ondan şüphelenmedi? O da tek taraflı iddia ediyordu. Sen, Taoist o saygın bir kişi, hatta imparatoriçe bile ona güveniyor. Onu böyle karalamak ne terbiyesizlik. Üstelik bu avlu uzun süredir boştu. Ama bu kadar çok kemik çıktı. Kanıt ortada, nasıl yalan olabilir? sen. Liner, Taoist'e saygısızlık etme. Aluo, bizi suçladığını biliyorum. O zaman annen vefat etti, yaşlı hanımefendi de hastalandı. Başka çaremiz yoktu. Baba, geçmişte aileme bela getirmemek için. Yıllarca tek başıma güneyde yaşadım. Hiç pişman değilim. Ama bugün anlıyorum ki suç bende değil, kötülük yapan başka biri. Böyle devam ederse kin dinmez, Si ailesi İyi sonuçlanmaz. Peki, senin görüşüne göre ne yapmalıyız? Bu olay Madame Liu yüzünden başladı, sebep o sonuç var. Belki de Madame Liu, Ki adlı rahibin yerine annemin tabletinin önünde 49 gün boyunca diz çökmeli. Günahlarını ödemek için.
Aluo, ne de olsa ben senin büyüğünüm. Nasıl bu kadar zalim olabilirsin? Bunu Si ailesi için öneriyorum. İhtimali varsa inanmak gerek. Yokmuş gibi davranmamalı. Baba, ben uğursuz değilim. Üçüncü anneme zarar vermedim. Lütfen bana inanın, gitmeme izin vermeyin. Aluo, söz dinle. Sen Si ailesinin büyük kızısın. Sadece kendini düşünemezsin, ailenin geri kalanını ihmal edemezsin. Madem rahip öyle söyledi, bir bildiği vardır. İhtimali varsa inanmak gerek, yokmuş gibi davranmamalı. Baba, gitmeme izin verme. Baba, lütfen, hayır. Baba, gitmeme izin verme. Baba. Madame Liu, artık resmi eşsiniz. Sadece kendinizi düşünmeyip Si ailesinin refahını da gözetmelisiniz. Si Venlo bunu bilerek yaptı. Geri dönüp benden intikam istiyor. Madem rahip de bunun kin gidermenin yolu olduğunu söylüyor. Öyle olsun. Bayan Liu, hazırlanın. Yarın başlayarak 49 gün boyunca buraya geleceksiniz. Efendim, ev işleriyle de ilgilenmem gerekiyor. Bu kadar uzun süre gecikirsem, evde her şey alt üst olmaz mı? Şöyle yapalım. Daha önce, yanımdaki anne Liu, Taoist Xiu'yu bana önermişti. Bu 49 gün boyunca, onun yerine anne Liu ibadet etsin. Ne dersiniz? Olabilir. Ama Tuhaf, bahçede en ufak bir rüzgar bile yok. Ziller neden durmadan çalıyor? Yoksa annem bir şeye mi cevap veriyor? bu ziller neden aniden çalmaya başladı? Yoksa Hey'nin hayaleti hala burada mı? Taoist, açıklayabilir misiniz? Bence Öfke zillere çarpıyor. Muhtemelen Bakan Si ve eşinin. Tartışma sonucu, önceki eşi memnun etmedi. Bayan Liu, yanınızdaki bu anne Liu. Öfkeyi yatıştırmakta yetersiz kalıyor. Sizin kendiniz yapmanız gerekiyor. Baba, ne dersiniz? Luo haklı. Buna inanmak daha iyi. İnanmamaktan. Liu, yerine başkasını bulma. Peki. Hata bende olmasa da, evin huzuru için. Her şeyi üstlenmeye hazırım. Bayan Liu geldi. Annemin tabletinin önünde. Sorumluluktan kaçan sözler söylemeyin. Unutmayın, samimiyet mucizeler yaratır. Ev işlerine gelince. Baba, kızın geri dönmedi mi? İleride evlenince. Evin hanımı olacak. Bayan Liu müsait olmadığında. Evi yönetebilirim, deneyim kazanmış olurum. Büyükanneniz buradayken, ev işleri asla karışmaz. Sen bir çocuksun, neden endişeleniyorsun? Si Shao Başbakan, zeki ve yetenekli. Annemin ölümünün ve benim gönderilmemi. Liu ile bağlantılı olduğunu tahmin edemez miydi? Ama benden bu kadar şüpheleniyor, Liu'yu korumak istiyor. Taoist o. Bugünkü işimiz iyiydi. İşte ödülünüz. Majesteleri naziksiniz. Eski Tianhua Tapınağı öğrencisi, ahlaksız. Bayan Jui'nin yıllarca sürgünde kalmasına neden oldu. Bugün yaptığım sadece düzeni sağlamaktı. Ödül almayı nasıl hak ederim? Kabul edin. Majesteleri, Taoist Yu'nun dürüst ve iyi biri olduğunu biliyorum. Benim için hikaye uydurmanız sizi zorladı. O halde teşekkür ederim, majesteleri. Majesteleri, nereye gidiyorsunuz? Bir bakayım. Anne. Liu'nun size 49 gün boyunca diz çöküp özür dilemesine izin verin. Sadece bir başlangıç. Kan borcu, kanla ödenir. Kim? Minsiu dışarıda nöbette. Benden başka kim girebilir ki? Üçüncü ağabey.
Sen bir prenssin, anneme nasıl diz çökebilirsin? Hemen kalk. Genç biri olarak anneni ilk kez görüyorum. Diz çökmemde sakınca yok. Damadın kayınvalidesine diz çökmesinde sakınca yok. Seni sadece bir kız kardeş olarak görüyorum. Seninle evlenmek istemiyorum. Evet, majesteleri beni sadece kız kardeş olarak görüyor, ben kendimi kandırıyorum. Majestelerine kavuşamadığım için dönüp duruyor uyuyamıyorum. Cennetteki annemin ruhu, lütfen beni koru. Majestelerinin bu taş gibi soğuk ve sert kalbini bir an önce ısıtayım. İkimizin bir an önce mutlu sona ulaşmasını diliyorum. Saçma sapan konuşma. Bayan C, aslında Aluo'yu seviyorum ama duygularımı açıkça ifade edemiyorum. Ağır bir zehirlenme geçirdim. Ölüm kalım meselesi. Lütfen onu koru. Huzurlu ve mutlu olsun, iyi bir eş bulsun. Başkente döndüğüm haberi, Wingyon Marquis'in evine kesin ulaşmıştır. Çok geçmeden evlilik teklif etmeye gelecekler. Bir planın var mı? Yardıma ihtiyacın var mı? Bir planım var ve senin yardımına ihtiyacım var. Her yıl ilkbahar başlangıcında. Kraliyet Köşkü'nde bahar şöleni düzenlenir. Genç soylular orada toplanır, şarap içer, şiir yazar. Sohbet eder, çiçekleri seyreder. Bir şeyler duymuştum. Gidecek misin? Davetiyemi aldım. Limuze. Ve Juiji nerede gidecek? Peki benden ne yapmamı istiyorsun? Tamam. Merak etme, görevi garanti tamamlarım. Ne kadar güzel bir kız. O genç hanım kim? Yabancı gibi görünüyor. Bilmiyorum. Juijiner ile birlikte geldi. Acaba Başbakan Jui'nin evine yeni dönen büyük kızı mı? Juijenlo? O, Juijenlo mu? Yıllar sonra bu kadar güzel olacağını tahmin edemezdim. Kardeşim Li, bu senin nişanlın olmalı. Ne şanslısın. Gerçekten çok imrenilecek bir durum. Kardeşim, nişanlıma mı bakıyorsun? O senin enişten olacak, ona böyle gözünü dikmiş bakman. Dışarıdan bakanlar, aranızda bir şey olduğunu sanır. Ne saçmalıyorsun sen? Ne zaman saçmaladım? Wingyon Marquis'in varisi. Benimle çoktan nişanlandı, ona göz dikmek senin haddine değil. Beni daha çok sevmez, sadece benimle, nişanlısıyla ilgilenir. Ona bu kadar uygunsuzca bakman haddini aşıyor. Sen kim oluyorsun? O seni sevmez. Ne oldu? Bilmiyorum. Kız kardeşler kavga ediyor gibi. Bu da ne? Prenses, eşyanız düştü. Prenses, özür dilerim. Az önce size yanlışlıkla çarptım. Bu sizden düşen bir şey. Lütfen iyi saklayın. Prenses, bu resimdeki kadın nişanlınız mı? Si ailesinin büyük kızı başkente döndüğüne göre, iki ailenin nişanı da gündeme gelmiştir. Prensesi şimdiden tebrik ederim. Ama hayır. Bu resimdeki Si ailesinin büyük kızı değil. İkinci kızı. Prenses neden onun resmini yanında taşır ki? Si ailesinin üçüncü kızının resmi mi? İkinci kızın resmi mi? Gerçekten. Demek ki değişmiş. Bu benim resmim değil. Kendi gözlerimle gördüm. Cübbenizden düştü. Bu nasıl yalan olabilir? Benim haberim yok. Bu resimde gerçekten de ikinci kız kardeşim var. Demek ki prensesin kalbinde. Sevgilisi ikinci kız kardeşim, ben nişanlısı değilim. Si ailesinin büyük kızı. Ben başkasına aşık olmadım. Başkasına aşık olmadım. Bu resim nereden geldi? Ben de bilmiyorum.
Açıklamana gerek yok. Şimdi anlıyorum. Az önce kız kardeşim neden beni uyardı. Yerimi bilmemi söyledi. Kalbinizde benim. Hiçbir şey olmadığımı, onun sizin gerçek aşkınız olduğunu söyledi. Sen. Ben ne zaman Si ve No'ya böyle bir şey söyledim? İftira atıyorsun. Az önce bana nasıl bağırdığını herkes duydu. Ben duydum. Si Wiener, Si ailesinin büyük kızına dedi ki, o kim oluyormuş, gibi sözler söyledi. Si ailesinin büyük kızı başkentte yokken, eniştesini çalmış. Öyle görünüyor ki, Si ailesinin büyük kızı gerçekten çok zavallı. Ben kimseyi zorlayan biri değilim. Madem ikiniz birbirinizi seviyorsunuz, birbirinize aşıksınız. Ben çekiliyorum, sizi kutsuyorum. Bugün burada bulunan herkesi şahit olmaya davet ediyorum. Ben Si ve No. Ve Wingyuan Hao Malikanesi prensesinin nişanı artık geçersizdir. Bundan sonra prenses ikinci kız kardeşimle yeniden nişanlanmak isterse kesinlikle kabul ederim. Hiç engel olmam. Si ailesinin büyük kızı gerçekten çok anlayışlı. Nişanlısı ve kız kardeşi tarafından. Böyle davranıldığı halde bu kadar cömert ve anlayışlı olabiliyor. Kesinlikle öyle. Kabul etmiyorum. Senin ve benim nişanımız. Annen hayattayken ayarlandı. Ebeveynlerin emri. Nasıl böyle feshedilebilir? Annem artık vefat etti. Şimdi ikinci kız kardeşimin öz annesi. Prenses Liu'nun yönetimi devraldığı ve Prenses Liu ile ikinci kız kardeşin. Evde sık sık Dük'ün erdemli ve soylu olduğunu, iyi bir eş olduğunu söylediği. Sanırım ikinizin evliliği konusunda bir itirazı yok. Hangi Prenses Liu? Annem asıl eştir. Si ve No, lütfen diline dikkat et. Uzun süre evde olmadığım için alışamadım. Yine de Bayan Liu'ya minnettarım. Dün, Tianhuo tapınağından bir rahip, annemin ruhu için Si ailesine dua etmeye gitti. Annemin zulüm gördüğünü ve ruhunun huzur bulmadığını söyledi. Mezarı başında 49 gün diz çökmesi gereken biri olmalıymış. Bunu çözmek için Bayan Liu, Si ailesinin refahı için yüksek erdem gösterdi. Pişmanlık duyan kişi olmayı kabul etti. Fedakarlığını içimde taşıyorum. Demek ki eski eş hastalıktan değil, öldürülmüş. Liu'nun pişmanlığı gönüllü değil, ruhunun peşine düşmesinden korktuğu içindi. Günahlarını affettirmek için korkudan gitti. Bu anne ve kızın ikisi de iyi değil. O hiçbir şeyi kaybetmek istemiyor. Seni Si ve No, anneme iftira atma. Eve döndüğümde, büyük anneme ve babama söyleyeceğim. Seni parçalayacaklar. Kız kardeşim, ablan yanlış bir şey mi söyledi? Bayan Liu şu anda annemin Kilan avlusunda diz çöküyor. Eğer yalan söylüyorsam, yıldırım çarpsın. Sen, Si hanımefendi. Dük'ün başka bir işi mi var? Nişanın bozulmasına katılmıyorum. Az önce bahsettiğiniz konuya gelince. Başbakan Si adaleti sağlayacak. Ve masumiyetimi kanıtlayacaktır. Kim bu kadar gürültü yapıyor? Sen kimsin? Ciret. Prenses Chen burada. Saygısızlık etme. Gözlerim körelmiş. Prenses Chen'i hemen tanıyamadım. Lütfen affedin. Prenses Cheyen'i selamlıyorum. Rahat olun. Ben kulübede her şeyi duydum. Nedir bu mesele? Üçüncü cevap veriyorum. Üçüncü prenses. Uzak Kong Dük'ü ve ikinci kız kardeşimin gizli ilişkisini ortaya çıkardım. Onların mutluluğunu istedim ama Dük isteksiz görünüyor. Hala tartışıyoruz. Nişanlı olmasına rağmen, nişanlısının kız kardeşiyle flört etmek. Bir centilmenin yapacağı bir davranış değil. Bu nişan. Bozulmalı. Prenses. Daha fazla konuşma. Başbakan Si adil olacak ve kendi kızının ateşe atılmasına göz yummayacak. Ayrıca bugün adaletsizliğe tanık olduğum için Si hanımefendi adına bu evlilik meselesini çözeceğim. Gelecekte eğer Wingyuan Marki'nin malikanesi ise ısrar ederseniz bu beni hiçe saymak demektir. Teşekkürler majesteleri, adalet için konuştunuz. Benim işim var. Siz kendinize bakın.
Neyse ki bugün onun nişanını bozdum. Yoksa bu bedenim ne kadar dayanırdı bilmiyorum. Veynan, söyle bana. İleride kötü biriyle karşılaşırsa, onu kim koruyacak benim yerime? Sen ne işin var burada? Ne yapıyorsun? Biri görürse, kızın itibarı ne olacak? Biri görürse her yere yayarım derim ki. Üçüncü prensle aşkımız sağlam, kendimi tutamadım. Üçüncü prens dedi ki, bensiz olmaz. Seni sevmiyorum. En azından bir erkek bir kadını sevdiği gibi değil. Sözlerim. Onu çok mu kırdı acaba? Bir ağabeyin kız kardeşini sevmesi. Erkekle kadın arasındaki yüzeysel duygulardan daha üstündür. Bunu bilmelisin. Üçüncü ağabey. Kesinlikle zehri atıp iyileşeceksin, ne kadar zor olursa olsun. Ben hep yanında olacağım. Efendi, bana sahip çıkmalısın. Serseri, diz çök. Ne oldu böyle? Ne mi oldu? Kız kardeşin diyor ki, bahar şöleninde herkesin önünde nişanı bozmuşsun. Ayrıca Bayan Liu'ya iftira atıp, sanki o senin annene kötülük etmiş gibi göstermişsin. Gözünde ben yok muyum? Si ailesi yok mu? Efendi, şimdi dışarıda dedikodular var, yaşamak istemiyorum. Aluo, sana ne yaptım ki? Malikaneye döndüğünden beri her yerde bana karşı çıkıyorsun. Şimdi de benim ve kızının itibarını zedeliyorsun. Bayan Liu teyzenin bana minnettar olacağını sanıyordum. İkinci kız kardeşim ve veliaht. Zaten gizli bir ilişkileri vardı. Ben herkesin önünde nişanı bozunca ikinci kız kardeşimin oraya gelin gitmesi için yardımcı oldu. Bu nişan, kişi değiştirilemez. Büyük anne, neden? Dışarıya yayılırsa, insanlar Siyah ailesi hakkında dedikodu yapar. Büyük kızına kötü davranıp, aile terbiyesi bozuk dersler. Baban devlette görevli, en çok. Aydınların desteğine ihtiyacı var, ahlakını ve itibarını kaybedemez. Aluo. Sen normal şekilde Markin'in malikanesine gelin gideceksin. Dışarıya şöyle diyeceğiz, o portre olayı. Birileri iki ailenin arasını bozmak için kasten yapmış. Si ailesi için. Markin'in malikanesi için de bir açıklama olur. Si ailesinde. Av malikanesi için her şey belli oldu. Sadece benim için hiçbir açıklama yok. Büyük anne, torununun orada evlendikten sonra mutsuz olacağını hiç düşünmedin mi? Aluo, genel çıkarlar öncelikli. Bu senin küçük kaprislerini yapacağın zaman değil. Korkarım artık çok geç. Chen Prensi nişanımı çoktan geri aldı. Ne diyorsun sen? Chen Prensi, bu. Bu iş nasıl olur da Chen Prensi ile ilgisi olur? Chen Prensi, ikinci kız kardeşimle veliaht arasındaki gizli ilişkiyi öğrendi. Halk içinde bu kötü ilişkiyi sona erdirdi. O ayrıca söyledi ki, babam sen adil ve dürüstsün. Beni, kendi öz kızını asla cehenneme atmazsın. Büyük anne yaşlandı, aklı karıştı. Sen, Ama babacığım sen en akıllı insan değil misin? Nasıl olur da? Kızın için düşünmez misin? Chen Prensi zaten bunun kötü bir ilişki olduğunu düşündü, öyleyse. Bu işte hata Viner ile veliahttadır. baba, sen Limuze ile evlenmeye razı mısın? Ben. Viner daha önce veliahta ilgi duymuyordu. Ama bu olaydan sonra namımıza leke geldi. Gelecekte başka bir evlilik yapması çok zor olacak. Daha iyi olur Viner Wingyuan Hao malikanesine gelsin. Kızınız babam ve annemin kararına uyuyor. O halde böyle yapalım. Anne. Daha önce de söyledim ya Juijan no bir aptal. Böyle güzel bir evliliği bana bıraktı. Onun böyle yapması. Neden olduğunu ben bile anlayamıyorum. Gerçekten onu mu fazla değerlendirdim? Anlık bir inat uğruna.
Hao malikanesine evlenme fırsatından vazgeçti. Nişanı bozulan bir kadın kesinlikle hor görülür. Gelecekte sadece tüccar veya küçük memurlarla evlenebilir. Ve ben kolayca onu ayaklarımın altında ezeceğim. Limuze ve kız kardeşinin geçmiş hayatında sana zarar verdiğini rüyanda gördün. Neden hala onları bir araya getiriyorsun? Ben yapmasam da başka bir kadın olurdu. Masum kadınların onların zulümüne uğramasından daha iyi. Onların birbirine zarar vermesi daha iyi. Haklısın. Ayrıca Druidler gerçekten şunu sanıyordu. Wingyuan Hao malikanesi girmesi kolay bir yer mi? Oranın hanımı. Hiç de basit bir insan değil. Her gün Seekiner'i düşünüyorsun. Göz yumabilirim. Bahar şöleni ne kadar önemli bir etkinlik. Resmini yanında taşıyıp herkese rezil ettin. İşte şimdi nişan bozuldu. Anne. O resim hakkında sana defalarca söyledim. Nereden geldiğini gerçekten bilmiyorum. Si Wen Luo'ya açıkladım. Dinlemedi. Hatta Chen Prensini bile rahatsız ettim. Senden başka kim olabilir? Nasıl biri olduğunu ben bilmiyorum sanıyorsun. Sadece nişan bozuldu işte. Si Wen Luo'ya şans verdim ama dinlemedi. Kabul etmezse kız kardeşiyle evlenirim. O zaman kimse onunla ilgilenmez, pişman olur. Ne anlıyorsun? Si Wen Luo'nun annesi. Bian Jianghe ailesinden geliyor. 3 nesil imparatorluk öğretmeni çıkarmış. 5 hanedan başbakanı. Si Wen Luo'nun annesinin nişanında sadece bir tane asil kız vardı. O zamanlar Si Shao ile evlenseydi imparatoriçe bile olabilirdi. Anne, Si Wen Luo'nun büyük babası. Bu kadar güçlü müymüş? Ayrıca duydum ki He ailesi ölmeden önce kızı için çok zengin bir çeyiz hazırlamış. Bu çeyiz Bai Jui'nin evinde değil. Si Wen Luo'nun kendisi tarafından saklanıyor. Si Wen Luo ile evlenmek tüm He ailesini almak demektir. O çeyiz olayı tamamen uydurma. He ailesi Wianjiang'da saygın bir aile ama ataları hep dürüst memurlardı. Wianjiang batı sınırına yakın sık sık savaş oluyor. Savaş çıkınca sarayın gönderdiği malzemeler aylarca gecikiyor, askerler bekleyemiyor. Büyük babam özel mülkünü satıp hemen cepheye gönderdi. Ben doğduktan kısa süre sonra başkentte veba çıktı, ilaç fiyatları çok yükseldi. Annem neredeyse tüm çeyizini çıkardı. Si ailesinden gizlice ilaç almak için kullandı, sonra başkentteki fakir halka dağıttı, herkese yardım etti. Hem malikanesinin aile geleneği bu, bana bıraktığı şey. Aslında sadece bir oda dolusu kitap. Anlıyorum. Ama başkaları öyle düşünmüyor. Rüyamda Limuze ile evlendikten sonra o ve annesi sürekli çeyizin yerini sorup durdular. Yok dedim, inanmadılar, beni keyfi olarak dövüp istismar ettiler. Paramı hizmetine zorladılar. Nasıl cüret ederler? Merak etme, onları asla affetmeyeceğim. Ancak bu sadece gösteriş için olan çeyiz aslında bana yardımcı oldu. Büyük bir serveti kaybetmek, Hao ailesinin nasıl kolayca Si Winner'ı kabul edeceğini düşünüyorsunuz. Hao hanımefendi, bugün sizi davet etmemin nedeni gençlerin evlilik meselelerini görüşmek. Kısa süre önce Veliaht Prens herkesin önünde Winner'ın portresini düşürdü. A Luo çok öfkelendi ve nişanı bozmayı önerdi. Chen Prensi hatta bu konuyu kesinleştirdi. Şimdi Veliaht Prens ile A Luo'nun nişanı artık geçerli değil. Onun yerine Winner onunla evlensin. Bu da güzel bir hikaye olur. Bence bu meseleyi unutalım. Ablayla evlenemeyince kız kardeşle evlenmek dışarıdan insanların alay konusu olur. Ama Veliaht Prens'in kalbinde Winner'ı düşündüğüne eminim. İki çocuk birbirini seviyor. Biz anneler olarak onları desteklemeliyiz. Bayan Liu, anlayışsız olduğumdan değil ama bu nişan önceki hanımefendiyle yapıldı. O söz vermişti. Kızına büyük bir çeyiz hazırlayacağına şimdi kişi değişti. Bu çeyiz, annem asla çeyiz sözü vermedi. Hao hanımefendi kasıtlı olarak Liu ailesine baskı yapıyor. Winner da Si ailesinin asıl kızı. Onun çeyizi ablasıyla karşılaştırıldığında kesinlikle daha az olmayacak. Bu konuda Hao hanımefendi rahat olabilir, değil mi? Kızınız için ne kadar çeyiz hazırlamayı düşünüyorsunuz? Hao hanımefendi ne düşünüyor? En az
5000 liang. Ne? Hao hanımefendi, 5000 liang. Bu biraz fazla değil mi? Nasıl olur? Eğer önceki hanımefendi hayatta olsaydı, Liang He ailesinin mali gücüyle 5000 liang gümüş değil, 5000 liang altın bile ödenebilirdi. Bayan Liu, eğer fazla buluyorsanız, o zaman bu evlilik iptal olsun. Hao hanımefendi, Veliaht Prens'in size kızmasından korkmuyor musunuz? Onu Winer'den ayırdığınız için. Asla hangi kadın olursa olsun beni suçlamaz. Hao ailesi, başkentte birçok kişi bize yaklaşmak istiyor. Li ailesi nesiller boyu soyluluk unvanı taşıyor, sığ köklere sahip. Sadece bir kişinin devlette görev yaptığı aileler gibi değil, geçen bahar ziyafetinde, dışarıdakiler çoktan Wiener ile Veliaht Prens'in özel ilişkisi olduğuna inanıyor. Eğer Li ailesiyle evlenmezse, yüksek statülü biriyle evlenmesi neredeyse imkansız. Eğer Si ailesi olarak kızımız için 5000 liang çeyiz toplayabilirsek, Hao hanımefendi, bu evliliği kabul edecek misiniz? Tabii ki, Hao ailesi olarak Si ailesinin samimiyetini görünce, nasıl kabul etmem? Tamam, anlaştık. Balık oltaya geldi. Anne, 5000 lirayı nereden bulacağız? Bulamasak da bulmalıyız. Marke ailesine gelin gidemezsen, hayatın boyunca itibarın tamamen mahvolur. Dışarıdakiler, ablanın nişanlısını baştan çıkardığını söyler. Oynandın ama yükseğe tırmanamadın. Tavuk çalmaya çalışırken pirinç torbasını kaybettin. Bu asla olmaz. Anne, bana yardım etmelisin. Hepsi He'nin suçu. Başta Marki ailesine büyük laflar etti. Marki eşinin iştahını kabarttı. O Si Wenlo'nun ölü annesi. Geriye bir şey bırakmadı mı? He, Si ailesine gelirken gerçekten zengin bir çeyiz getirdi. O zamanlar herkes babanın onunla evlenerek yükseğe tırmandığını söylerdi. Ama birkaç yıl geçmeden o çeyizin hepsi kayboldu. Dışarıdakilere onları düzenlediğini, ileride Si Wenlo'ya bırakacağını söyledi. Ama bunca yıl geçti. O malların nerede olduğunu kimse bilmiyor. Bu anne kız gerçekten çok kurnaz. Tüm güzel şeyleri saklıyorlar. Yoksa fırsat bulup onları kendimize alabilirdik. Birazdan benimle depoya gel. Yüksek fiyata satılabilecek şeyler ara. Şu an en önemli şey 5000 lirayı tamamlamak. Tamam. İki hanımefendi. Dükkan sahibi, bir bakar mısınız? Bunlar ne kadar eder? Peki. Bu katlanır yelpaze önceki hanedandan 50 lira eder. Peki bu yeşim taşı? Bu bir beyaz yeşim taşı ama kalitesi ortalama 30 lira eder. O zaman bu kutudaki mücevherlere de bakar mısınız? Bu mücevherlerin hepsi toplam 100 lira eder. Hepsi toplam 180 lira ediyor. Anne, bu kadar uğraşıp her yeri karıştırdık. Zorla bunları bulabildik. Hatta 200 liraya bile ulaşmıyor. Böyle giderse, o 5000 lirayı tamamlayabilecek miyiz? İki hanımefendi, bu para toplamaya devam edin. Yanılmıyorsam, siz ikiniz Si ailesinin hanımlarısınız, değil mi? Evet, ne olmuş? Eğer acil para toplamanız gerekiyorsa, benim bir önerim var. Sadece Si ailesinin vazgeçmek isteyip istemeyeceğini bilmiyorum. Ne demek istiyorsunuz? Si ailesinde bir çam ve selvi ağaçlarıyla uzun ömür resmi olduğunu duydum. Üzerinde imparatorun el yazısı da var. Piyasada birçok soylu ve asilzade. Herkes bu resmin orijinalini satın almak istiyor. O imparator tarafından verilen bir şey, nasıl rastgele satılabilir? Hanımefendi, bilmiyorsunuz. İmparator tarafından verilen şeyler. Halk arasında dolaşımda olanlar az değildir. Ne kadar nadir ve zor bulunursa, o kadar çok kişi binlerce altın harcamaya istekli olur. Peki, o çam servisiyle uzun ömür resmi satılırsa, ne kadar fiyata alıcı bulur? Yaklaşık 5000 liraya satılabilir. Anne, eğer o resim satılabilirse, biz o zaman... Saray bunu öğrenirse, başımız belaya girebilir. İmparator çok meşgul. Böyle küçük şeyleri nasıl bilebilir? Ayrıca,
Alıcı da büyük bir gürültü koparmaya cesaret edemez. Sadece özel koleksiyon için, kendi zevkine saklamak. Gelecek nesillere aktarmak için, 100 yıl sonra kim bilecek ki? Bu yazı ve resim hangi aileye geçti? Evet anne. Biraz daha düşünmeme izin ver. Birkaç gün düşüneyim. Sonra cevap veririm. Pekala, pekala. Burada saygıyla bekliyorum. Majesteleri, Bayan C, o hanımefendi sanırım ikna oldu. İyi iş çıkardın. İş tamamlandığında bu prens sana büyük ödül verecek. Majesteleri için çalışmak benim onurumdur. Çık dışarı. Emredersiniz. Aluo, sen daha önce güneyde büyüdün. Bu anne kızın sık sık bu rehinciye. Geldiğini nasıl bildin? Bu yeteneğin gerçekten küçümsenemez. Kendini ve düşmanını tanı, 100 savaşta bile yenilmezsin. Peki tahmin et, bu üvey annen ve kız kardeşin. İmparatorluk hediyesini rehin vermeye cesaret ederler mi? Sanırım onlar. Kesinlikle ederler. Anne. Daha neyi düşünüyorsun? Dükkan sahibinin dediğini duymadın mı? Bu resim 5.000 liraya satılabilir. Bu parayla. Ben Muze abiyle evlenme hayalimi gerçekleştirebilirim. O resim. İmparatorun büyükannenin doğum günü için verdiği bir resim. Üzerinde. İmparatorun kendi el yazısı var. Eğer başkaları öğrenirse sonuçları tahmin edilemez. O resim depoda ne kadar zamandır duruyor. Hiç kimse önemsemedi. Ayrıca dükkan sahibi de dedi ki, alıcı resmi aldıktan sonra kesinlikle ağzını sıkı tutacak. Dışarıya sızdırmayacak. Bu para bize bedavadan verilmiş gibi, değil mi? Her zaman ben iç işleri yönettim. Eğer büyükannen öğrenirse, kesinlikle, kolay kolay pes etmez. Ah! Daha önce büyükannemin çeyizini satmamış mıydık? Hiç fark etmedi. Bu sefer de fark etmeyecek. Anne! Eğer gerçekten endişeleniyorsan, neden birini bulup birebir kopyasını yaptırmıyoruz? Büyükannem zaten resimden anlamaz. Farklı bir şey göremez. Bu fikrin hiç fena değil. Wiener. Gelişme var. Ekselansları, Bayan C, az önce Liu gizlice bir şey alıp çıktı. Takip ettim. Çok gizli bir resim dükkanına girdi. Acaba sahte bir resim mi yaptıracak? Doğru tahmin ettiniz. Çatıya çıkıp kiremitleri kaldırdım, dinledim. Liu, dükkana. Orijinaliyle tıpatıp aynı, mührü de aynı olacak şekilde. Yapmasını söyledi, gerçeğinden ayırt edilemeyecek. O kadar da aptal değilmiş. Sahteyle atlatmayı düşünebildi. Büyükanne görse bile farkı anlamayabilir. İmparatorluk hediyesinin sahtesini yapmaya cüret etmek. Ömrü uzun mu geliyor? Sonra resmi alıp dükkan sahibine gitti. Önce o resimle dükkan sahibini kandırmaya çalıştı. Aklına ne geliyor? Dükkan sahibi bu işte onlarca yıldır. Orijinal ile sahteyi ayırt edemezse. Boşuna bu kadar yıl geçirmiş demektir. Kesinlikle. Dükkan sahibi hemen bu sahte dedi. Geri götürmesini söyledi. Liu telaşlandı, ancak o zaman dikkatsizlikle yanlışını getirmişim deyip gerçeğini çıkardı. Ve rehin verdi. Parasını aldı. Ama açık bir makbuz bırakıldı. Aslında bırakıldı ama Liu vicdan azabı çektiği için. Özellikle dükkan sahibine makbuz saklamasını tembih etti. Makbuz yok, kayıt yok. Şimdi sessiz sedasız zarara uğramayı beklesin. 3. ağabey, bu 5.000 liang senin bana verdiğin borç. İleride. Hem ana parasını hem faizini onlardan alıp hepsini sana geri vereceğim. Merak etme, bu resim için zaten bir. Büyük enayi buldum, ödeyecek. Büyük enayi. Üçüncü ağabey, bu gerçekten babamızın yıllar önce halk arasında kaybettiği. O resim mi? Ama hatırlıyorum, üzerinde. Beyaz turna ve hayır bulutları olduğunu söylemişti. Bu ise çam selvi resmi. 6. kardeş, bak bu mühür, babamızın mührü değil mi? Evet, yanlış yok.
Kesinlikle babamızın özel mührü. Üzerindeki yazıya da bak. Babamızın gerçek el yazısı değil mi? Bu konuda bir sorun yok. 6. kardeş. Geçen günlerde Yi Hong Lo'da sarhoş olup şarap testisiyle merdivende ağladığını duydum. Birçok kişi gördü. Memurlar seni ahlaksızlıkla suçladı. Baba kızdı. Seni düşünmeye gönderdi. Doğru mu? İyi haber duyulmaz, kötü haber hızla yayılır. Babanın doğum günü yaklaşıyor. Bu tabloyu alıp babana hediye etsen. Babanın kaybettiği değerli eseri bulduğunu söylesen. Onu mutlu edersen artık sana kızmaz. 3. ağabey, bu işe yarar mı? Tabii ki. Ben senin 3. ağabeyinim. Seni kandırır mıyım? Peki, sana inanıyorum. O zaman bu tabloyu bana sat. Kaç para? Sana mı satayım? $6.000 liang. Bu kadar pahalı mı? Sen benim kardeşim olduğun için bu fiyatı veriyorum. Sana ucuza satıyorum. Ben bunu 8.000 liang'a aldım. Düşünsene, bu tabloyu imparatora verirsen. O da sana paha biçilmez bir hazine hediye eder. Mantıklı. 3. ağabey, sen bana en iyisin. 8.000 liang'a almışsın, bana 6.000 liang'a satıyorsun. Sen benim hayat boyu en iyi ağabeyimsin. İyi kardeşim. Majesteleri, 6. Prens görüşmek istiyor. Yüzü mü kaldı onun? Yi Hong Lu'daki rezaletiyle. Benim yüzümü bile kara çıkardı. Defolsun. Onu görmek istemiyorum. Majesteleri, 6. Prens. Kaybettiğiniz değerli eseri büyük paralar harcayarak bulduğunu söylüyor. Bugün özür dilemek için onu getirmiş. Değerli eser mi? Acaba en sevdiğim beyaz turna tablosu mu? Büyük ihtimalle öyle. İçeri alın. Emredersiniz. 6. Prens huzura kabul edilecek. Oğlunuz huzurlarınızda, babam. Kalk. Biraz sonra doğum gününüz, babam. Biliyorum ki, kaybettiğiniz değerli esere üzülmüştünüz. O yüzden adamlarımı gönderip her yerde aradım. Sabrımın karşılığını aldım ve sonunda buldum. Tablo nerede? Getir de göreyim. Bu tabloyu nereden buldun? Oğlunuz büyük paralar harcayarak satın aldı. Kaç liang harcadın? 6.000 liang. Hiç tahmin etmezdim. Bu tablonun bu kadar değerli olduğunu. Bu imparatorun kendi eliyle yazdığı bir eser. Tüm dünyada buna sahip olmaya hak kazanabilen sayısı çok az. Binlerce altın da olsa buna değer. Pekala, resmi alın. Şimdi çıkabilirsin. Peki, baba, oğlunun bu doğum günü hediyesinden memnun musun? Bana kalırsa, maaşın hala çok fazla. Emrediyorum, bugünden itibaren 6. Prens'in maaşı yarıya indirilsin. Ayrıca, önemli bir işi olmadıkça saraydan ayrılamaz. Baba, neden baba? Oğlun ne yanlış yaptı? Dışarı çık. 6. Prens Hazretleri, buyurun lütfen. Bu resmin nereden geldiğini hatırlıyor musun? Köleniz hatırlıyor. Bu resim, o yıl, Madame Jui'nin 60. doğum gününde. Başbakan Xi, ona bir asalet unvanı vermesi için yalvardığında, siz Başbakan Jui'nin çabalarına değer vererek, özel olarak kendi el yazınızla yazıp Madame Kui'ye hediye etmiştiniz. Doğum günü hediyesi olarak. Doğru. Xi Shao'yu saraya çağırın. Göreyim bakalım. Bunu nasıl açıklayacak? Emredersiniz. Markiz, lütfen oturun. Güzel. Viner'in çeyizini zaten hazırladım. Düğün tarihini mümkün olan en kısa sürede belirlemeli miyiz? Birkaç gün önce hala uygun bulmuyordunuz. Bu kadar çabuk. İyi haber mi var? Bayan Liu, benimle dalga geçmiyorsunuz. Değil mi? Başbakan Xi, gerçekten de yüzlerce memurun başı. Xi ailesi büyük ve güçlü, mali gücü gerçekten muazzam. Efendiye 3 çocuk doğurdum. Başarısı olmasa da emeği var. Viner'in 2 erkek kardeşi günlük hayatta, okulda ders çalışıyorlar. O benim tek kızım, elbette onun düğününün
Görkemli olmasını istiyorum. Bayan Liu, içiniz rahat olsun. İkinci hanım Si ile oğlum, yetenekli bir erkek ve güzel bir kadın. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Hemen gidip bir görücü bulacağım. En kısa sürede kapınıza gelip nişan ve evlilik teklif edeceğim. Uğurlu bir tarih belirleyip ikisini mümkün olan en kısa sürede evlendireceğim. Bu çok iyi olur. Bana karşı bu kadar saygısız olmaya cesaret ediyor. Hanım, öyle görünüyor ki. İkinci hanım Si daha çok görgü kurallarını biliyor. Öyle değil mi? Benim Hao ailem gibi yüksek bir dal, herkesin tırmanabileceği bir şey değil. Şimdi nişanı bozdu. Pişman olacağı günler daha yeni başlıyor. Gidelim. Büyük hanım. Prens Hazretleri size haber vermemi emretti. İmparator zaten Başbakan Juyi'yi saraya çağırdı. Sanırım bu gece. Si ailesi oldukça hareketli olacak. Başbakan Hazretlerinin huzura kabulü. Bu yaşlı kul Si Shao, İmparator Hazretlerinin huzurunda saygılarını sunar. Kalk. İmparator Hazretlerine teşekkür ederim. Bilmiyorum. İmparator Hazretleri bu yaşlı kulu neden çağırdı? Başbakan Si, annenizin 60. doğum gününü hala hatırlıyor musunuz? Benim bizzat çizip ona hediye ettiğim o Çam ve Selvi ile uzun ömür tablosunu. Elbette hatırlıyorum. İmparatorun bizzat çizdiği o tabloyu bana hediye etmesi benim için büyük bir şerefti. O tablo, bizim Si ailesinin evimizi koruyan hazinesidir. O tablo, hala evinizde mi? Elbette hala duruyor. Yarın o tabloyu getir. Görmek istiyorum. Emredersiniz. Tuhaf, o tabloyu imparator çoktan Si ailesine hediye etmişti. Neden şimdi birden görmek istiyor? Yoksa bilmediğim bir şey mi oldu? İzin verirseniz gidiyorum. Baba, döndünüz. Tam zamanında geldin. Bugün Wingyuan Markisi'nin eşi geldi. Liu ile evlilik konusunu görüştük. Çok geçmeden Markilik aracı gönderip nişanı ve düğün tarihini belirleyecek. Bu gerçekten büyük bir mutluluk. İkinci kız kardeşim, bu güzel evlilik için tebrikler. Kız kardeşimin itiş kakışı için teşekkür ederim. Marki oğluyla evlendiğimde eğer bir zorluk yaşarsan, bu kız kardeşin elbette yardım eder. Kız kardeşlerin uyum içinde olması doğru olandır. Evlilik konusunu sonra konuşuruz. Anne, siz unvan aldığınızda İmparatorun size hediye ettiği o Çam ve Selvi ile uzun ömür tablosunu nereye kaldırdınız? Neden bu kadar telaşlısın? Ah! Tamam, oraya bırak, dokunma. Hizmetkarlara toplattıracağım. Liu. O zamanlar imparatorun bana hediye ettiği o doğum günü tablosu hala depoda saklı mı? Evet, hala orada duruyor. Efendi, neden bugün birden o tabloyu sordunuz? Birazdan gidip bul, işime yarayacak. Sakın unutma. Dikkatlice kontrol et, hiçbir hasar veya leke olmasın. Hiçbir aksaklık olmamalı. Anlaşıldı. Anne, bu tablo kaç yıldır kimse sormadan duruyordu. Neden şimdi birden baban çıkarmak istiyor? Nereden bileyim? Hep senin kötü fikirlerin yüzünden. Başından beri sana söyledim. Bu iş çok tehlikeli ve kötü. Yapılmaz dedim. Sen önemli değil. Kimse bilmez dedin. İşte, şimdi bak işe. Anne, önce sakin ol. Belki de babanın meslektaşlarından veya arkadaşlarından biri bu tabloyu görmek istiyordur. Baban da yüzü tutmadığı için kabul etmiştir. Bu insanlar arasında kaç tanesi tanıyabilir ki bunun imparatorun el yazısı olup olmadığını,
Bence gerçek tablo ile sahtesi arasında pek fark yok. Söylemesi kolay. Gerçekten fark olmasaydı. Daha önce rehinciye götürdüğümde müdür nasıl bir bakışta yanlış olduğunu anlayabildi. O zaman birileri tablonun sorunlu olduğunu fark etse bile herkesin önünde ifşa etmezlerdi. Babam başbakan, ona yaranmaya can atarlar. Nasıl olur da herkesin önünde bu tablonun sahte olduğunu söylerler? Üstelik gerçek tablonun çoğu ailesinde olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Kimse saçma sapan konuşmaz. Ah, Umarım öyledir. İçimde bir korku var. Bu iş bir kez ortaya çıkarsa biz tamamen biteriz. Baba o tabloyu ne yapmak istiyor? O. İmparator aniden canı istedi, saraya getirip bir bakayım dedi. İmparator görmek istiyor. Yoksa verdiği hediyeyi geri mi alacak? Yoksa sen sarayda bir yanlış mı yaptın? Ah, nasıl olur? Oğlun her zaman dikkatli davranır. Anne, sen bilirsin. Endişelenme, belki de. İmparator yakında yine resim yapacak, eski. Eserlerine bakıp ilham almak istiyordur. Merak etme. İyi o zaman. Tabloyu getirdin, ver bana. Ne oyalanıyorsun? Efendim. Bu tabloda bir sorun mu var? Kontrol ettim. Hiçbir leke veya hasar yok. Bir sorun yok. Hah, iyi o zaman. Bayan Yo evi yönetirken her zaman titizdir, sorun olmaz. Yarın, imparator bizim Chu ailesinin bu tabloyu bu kadar özenle koruduğunu görünce çok memnun olacak. İmparator, Bayan Yo, artık evin hanımefendisisin. Daha ağırbaşlı olmalısın. Sürekli telaşlanmak yakışık almaz. Efendim, bu tabloyu imparatora mı götüreceksin? Evet, tabii ki imparator görmek istiyor. Yoksa neden bu kadar acele bulmanı istedim? Bitti, bitti. Ah, anne, Bayan Yo, ne oldu sana? Ne bitti? Açıkça konuş. Annen soruyor, hemen cevap ver. Söyle, ne oldu? Ben. Yoksa, Resimde bir sorun mu var? Söyleyin. Hepiniz dilsiz mi kaldınız? baba, bu resim sahte. Bu resim imparatorun orijinal eseri değil. Ne? Bu resim sahte. Gerçeği nerede o zaman? Ha? Çabuk söyle. Ne zamanı bu? Hala kekeliyorsun. İmparatorun bana hediye ettiği orijinal eser nereye gitti? Orijinal eser rehine götürülüp satıldı. Ne? Sen? Ne? Sen? Rehinciye mi? İmparatorun hediyesi olan resmi rehine vermeye cüret ettiniz. Liu Hanım, nasıl cüret edersin? Aklını mı kaçırdın? Efendi, anne, kasıtlı yapmadım. Wing Yuan Marquis'in ailesi şart koştu ki, Winer'in oraya gelin gitmesi için 5000 liang çeyiz parası toplamamız gerekiyormuş. Ama bu kadar nakit. Gerçekten toplayamadım. Winer'in evlenebilmesi için ben de. Ah, anne. Alçak herif. O imparatorun hediyesiydi. Onu satmaya nasıl cüret edersin? Ah, imparator soruşturma açıp hesap sorarsa. O zaman ailemizin sonu gelir, soyumuz kurur. Si ailesini tamamen mahvetmek mi istiyorsun? Bunu Wiener için yaptım. Bu resim yıllardır depoda duruyordu. Kimse sormadı. İmparatorun aniden onu görmek isteyeceğini tahmin edemezdim. Eyvah! Acaba resmi sattığın imparatora mı ulaştı? Bu yüzden mi hesap soruyor? Ne yapacağız? Olmamalı.
Bu işi çok gizli yaptık. Rehincideki adamlar da söz verdi. Asla dışarı söylemeyeceklerine dair. Çabuk. Hemen rehinciye git. Resmi geri al eve. Başkası satın alırsa her şey biter. Peki. Hemen banknotları alıp resmi geri alacağım. Dur. Si Venlo, yine ne yapacaksın? Liu Hanım rehinciye gittiğinde. Sadece 5000 liang götürmek yeterli olmayabilir. Ne demek istiyorsun? Hiç rehine vermedin mi? Rehine verilen bir şeyi geri almak istersen ücreti artar. Orijinal fiyatına geri almak istesen bile dükkan sahibine sormak zorundasın. Kabul eder mi? Efendi, ben... Hesabınızdan tüm nakit parayı alın. Eğer yetmezse tapuları da alın, ne pahasına olursa olsun. Kraliyet resmini satın alın, gidin. Hey, durun. Unutmayın, gizli yapın, ses çıkarmayın. Haber sızdırmayın. Anladınız mı? Tamam. Anladım. Hemen gidin. Ah. Ah, anne. İyi misin? Patron, birkaç gün önce size bir resim sattım. Onu geri almak istiyorum. Hemen. Sizsiniz, hanımefendi. O resmi rehin vermemiş miydiniz? Zaten bir müşteri ayırtmış. Hemen teslim etmek üzereydim, şimdi. Özür dilerim, resmi size veremem. Olmaz. Başkasına veremezsiniz. İşte 5000 TL. Hiç eksik yok. Resmi geri verin. Ha, hanımefendi, ben iş yapıyorum. Para kazanmak için o müşterinin teklifi 5000 TL'den çok daha fazla. Cüret. Kocam başbakan, Si ailesini gücendirirseniz başınız belada olur. Ah, hanımefendi, bilmiyorsunuz. O müşteri de güçlü biri, kızdıramam. Ne? Si ailesinden daha güçlü mü? Ne kadar teklif etti? Aynı fiyatı veririm. Ah, 10.000 TL teklif etti. Ne? Abartıyorsunuz. Fiyatı mı yükseltiyorsunuz? Beni kandırıyorsunuz. Ah, hanımefendi, ne diyorsunuz? Siz başbakan eşisiniz, nasıl cüret ederim? Gerçekten 10.000 TL teklif etti, inanmazsanız. Resmi satıp makbuzu size gösteririm. İşte birkaç tapu daha. Hepsi iyi yerlerde. Resmi bana verirseniz bunları da size veririm. Tamam. Sizin için o müşteriyi gücendireceğim. Bekleyin, resmi getireceğim. Hehe. Hanımefendi, buyurun. Unutmayın, bu aramızda kalacak. Sızdırırsanız başınız belada. Merak etmeyin, hanımefendi, iyi günler. Prenses, Si ailesinin tüm malları burada. Prensesin dediği gibi, Si ailesi o resmi geri almak için her şeyi göze aldı. İyi iş çıkardın. Si ailesinin temeli sağlam değil, bunlar. Onların kökünü sarsmış olmalı. Ama biz onlara sahte bir resim verdik. Korkarım ki Si ailesi bu işin peşini bırakmaz. Merak etme. Guishao kendini kurtaramaz. Liu ailesi ise kendi sonlarını hazırlıyor. Kimse sana dokunamaz. Anlıyorum, prenses. Bunların hepsi Liu ailesinin o resmi geri almak için rehinciye verdiği şeyler. Evet, şimdi hepsi senin. Bu nasıl olur? Çok ayıp olur. Ayıp mı?
O zaman geri alıyorum. Hey hey, alırım. Parayı reddetmek ahmaklıktır. 3. ağabey. Ben önce dönüyorum. 3. ağabey. Vinsiu. Sana sorduğum şeyi araştırdın mı? Küçük hizmetçi, hanımefendinin talimatıyla her yerde aradım. Sokak sokak dolaşıp dilencilerden sorduğuma göre, Binoda'nın, başkentteki karargahının nerede olduğunu öğrendim. Söylenene göre Binoda, her şeyi bilir, her şeyi yapar. Ama onlardan bir şey istemek için, yeterli ücreti ödemek gerek. Burada 5000 tael var. Hepsini bin odaya ver. Onlardan. Bir ay içinde şifacının yerini bulmalarını istiyorum. Şüpheleniyorum ki zehri çözebilecek kişi, o zehri veren kişidir. 3. ağabey 12 yaşındayken zehirlenmişti. O zamanlar saraydaki imparatorluk hekimlerinin şüphesi çok büyük. Acaba emekli olup memleketine dönen ya da görevden alınıp soruşturulan oldu mu? Şu anda neredeler? Sanırım bu 5000 tael. Bin odadan bize bir cevap getirebilir. Anlıyorum. Hanımefendi, prenses için büyük paralar harcıyorsunuz. Eğer prenses bunu bilseydi. Onun hayatı benim için paha biçilmez, binlerce altın değerinde değil. Zehri temizlendiğinde ve intikamımı aldığımda. Onunla evlenip birlikte yaşlanacağız. İmparator, yıllar önce Si ailesine hediye ettiğiniz Çam ve Selvi ile uzun ömür tablosu burada. Lütfen bir bakın. Açın. Başbakan Si, beni ihtiyar ve gözleri görmeyen mi sanıyorsun? Kendi resmimi tanıyamayacak kadar mı yaşlandım? İmparator, ne demek istiyorsunuz? Bu yaşlı vezir anlayamadı. Lütfen açıkça söyleyin. İmparatorluk armağanı olan bu değerli eseri, siz Si ailesi gizlice satmaya cüret ettiniz. Hatta üstüne bir de sahtesiyle beni kandırmaya çalıştınız. Başbakan Si, sizi çok hayal kırıklığına uğrattınız. İmparator, bu yaşlı vezir nasıl cüret eder? Bu yıllar boyunca. Bu resmi ailemiz özenle sakladı, eşim muhafaza etti. Kesinlikle evimde bir hırsız çıktı, sahteyle değiştirdi ama. Gerçekten haberim yoktu. Defol buradan. Git karına iyi sor, evi nasıl yönettiğini. Bir evi düzeltemeyen, dünyayı nasıl düzeltsin? Küçücük bir Çuy konağını yönetemiyorsun. Senin başbakanlığın sona yaklaşıyor. Affedin majesteleri, hemen gidip her şeyi araştıracağım, size bir açıklama yapacağım. Defol. Tamam. Nasıl gitti? Majesteler bir şey söylemedi değil mi? Ah, Kadınlar, tam bir uğursuzluk getiricisi. Çuy ailesini öldürmek mi istiyorsun? Ha? 5000 tael, o kadar mülk, tarla. Karşılığında aldığın şey bir sahte mi? bu imkansız. Orijinali majestelerin elinde. Bugün majesteler bana sordu. Küçük bir konakta bile kontrolü sağlayamıyorsun. Yüzlerce memuru nasıl yöneteceksin? Bütün bunlar senin yüzünden oldu. Heşi yaşasaydı, onun bilgisi ve yeteneğiyle böyle saçma bir şey yapar mıydı? O aniden öldü. 3 gün sonra ruh hapsi büyüsü yapıldı. Kesinlikle senin işin bu. Hayır, ben değilim. Gelsinler. Aile cezasını getirin, iyice dövün. İtiraf edene kadar dövün. Hayır efendim, hayır.
Efendim. Hatalı olduğumu anladım. Anne. Büyük anne. Baba. Alo, haklısın. Anneni öldüren kesinlikle bu kadın. Bugünden itibaren, evlenene kadar evi sen yöneteceksin. Artık Chui ailesine zarar vermesine izin vermeyeceğim. Baba, Rahip Yun'un söylediklerini hatırlıyor musun? Rahip ne dedi? Annesini öldüren katil Atalar Tapınağı'nda. 49 gün diz çökmeli. Yoksa lanet kalkmaz, aile yok olur. Bu Liu Shi sadece 1-2 gün diz çöktü, işi savsakladı. Görünüşe göre Chui ailesinin önünde büyük bir tehlike var. Böyle bir şey mi var? Hemen dönün. Bu zehirli kadını tapınağa götürün. Başını yere vurup tövbe etsin. Hayır. Hayır. Lin Xiu, Buyurun efendim. onu götürün. Tamam. Jui Zhenluo, ne yapıyorsun? Jui Zhenluo, annemi bırak. Annem soylu bir ailede doğdu, bilgili ve geniş görüşlüydü. İyi kalpli ve merhametliydi. Sen ortaya çıkıp babamın tüm sevgisini alsan bile hiçbir zaman kin beslemedi. Hatta seni iyi niyetle kabul etti. Ama sen adamlarınla işbirliği yaparak onun çocuksuz olduğunu, bakımına layık olmadığını yaydın. Onu üzüntüden hasta yatağına düşürdün. Sonra doktorla anlaşıp ilacına her gün zehir koydurdun. Vücudunu yıpratıp onu öldürdün. Onu öldürmek yetmedi, kızına da kasıtlı olarak uğursuz etiketi yapıştırıp evden kovdun. Sonra kızınla işbirliği yaparak onun kızını da eziyet ederek öldürdün. Her şeylerini aldın. Ben yapmadım. Liu, suçların saymakla bitmez. Bugün ben Zhu Zhenluo, adaleti yerine getiriyorum. Canınla annemin ruhunu huzura kavuşturacağım. Anne, gördün mü? Kızın senin intikamını aldı. Anneciğim. Jui Zhenluo, cinayet işlemeye cüret mi ettin? Senin sonun kötü olacak. Öyle mi? Merak etme. Ölürsen bile kesinlikle benden önce öleceksin. Şimdi. Annen gitti, sıradaki kim, tahmin et. Sen delirdin. Deli olmadan yaşanmaz. Adalet ve doğruluktan önce gelen. Düşmanın kanıdır. Liu'nun ölümü ilan edilmeyecek, cenazesi kaldırılmayacak. Dışarıya. Suçundan dolayı intihar etti diyeceksin. Böylece saraya da bir açıklama yapmış olursun. Tekrar suçlanmazsın. Peki. Winer ile Wing Yuan Marquis'in evliliği için sen bizzat devreye gir. Ne gerekiyorsa yap, kesinleştir. Biyolojik annesi böyle bir rezalet yaşadı. Marquis'a varmazsa, onu hiçbir aile istemez. Düğün her şeyiyle basit olsun. Yaz dönemini düşünme, ne kadar erken o kadar iyi.
Annenin dediği olsun. Aluo, biliyorum annen ölmeden önce sana bir çeyiz bıraktı. Büyükanne, yarısını kız kardeşine çeyiz olarak vermeni istiyor. Ne diyorsunuz? O tablo yüzünden aile çok sayıda mülk ve tapu kaybetti. 2 erkek kardeşin var. İleride evlenip çocuk sahibi olacaklar. Si ailesinin serveti onlara bırakılmalı, artık dokunulmamalı. Eğer Viner'in yanında hiç parası olmazsa, Markizli'ye gittiğinde orada tutunamayacak. Onların annesi kızından nefret ettiğini biliyorum. Ama Madame Liu ölmemeliydi. Ama sen onu öldürdün. Hem duygusal hem de mantıklı olarak Viner'e bir tazminat verilmeli. O anne kız da zavallı insanlar. Onlar zavallıysa benim annem zavallı değil mi? Madame Liu ölmemeliydi. Benim annem mi ölmeliydi? Büyük anne. Sanırım yaşlandınız ve aklınız karıştı. Ne cüret. Sen. Büyük anne, burada beni azarlamak yerine iyice düşünün. Wingyuan Markizliğini nasıl ikna edersiniz? Si Viner'i kabul etmeleri için. Bu kadar iyi bir evlilik fırsatı sakın kaçırmayın. Ne düşünüyorsun? Bu kadar dalıp gitmişsin. 3. ağabey. Senin için. Bu tadı güneyde yediğimle aynı. Pekin'de de benzer. Bir dükkan mı var? Benim için özel olarak güneyden getirdiğim kişiler. Bu kadar zahmete giriyorsun. Hala benden hoşlanmadığını söylüyorsun. Bu bir paket şeker için. Bu kadar uğraşmak açıkça bana deli gibi aşık olduğunu gösteriyor. Çok düşünüyorsun. Ben seviyorum. Fazla alıp israf etmekten korktum sadece. Tamam, ben kendimi kandırıyorum. Bu arada Limuze ile kız kardeşinin evliliği temelde kararlaştırıldı. Nasıl yani? Limuze'nin üvey kardeşi biriyle kavga edip onu bıçaklayarak öldürdü. Dava Adalet Bakanlığı'nda bekliyor. Babanız bunu kullanarak Wingyuan Markizliğine baskı yaptı. 2 aile akraba olursa dava geri çekilecek. Wingyuan Markizliği kabul etti. İkisinin düğünü gelecek ayın 8'inde yapılacak. Ölen kim? Wingzu'dan Pekin'e okumaya gelen. Fakir bir aileden gelen, genelde yazı ve resim satarak geçinen bir öğrenci. Güçlü yetkililer ve soylu aileler işbirliği yapıyor, parmaklarını kaldırarak. Sıradan bir insanın hayatını ezebiliyorlar. Onların hiç adaleti yok mu? Aluo. Düşmanların arasında baban da var mı? Sana anlattığım o rüyayı hatırlıyor musun? Tabii ki. Rüyada Markizlik tarafından dövülüp çaresiz kaldığımda. Si ailesinden de yardım istemiştim. Babamın araya girip boşanmama yardım etmesini istedim. Sonra ne oldu? Ama o reddetti. Si Shao dedi ki, koca gökyüzüdür, gökyüzünden kaçılmaz, kocadan ayrılmaz. Beni sapkınlıkla suçladı, aile şerefini lekelediğimi söyledi ve itaatkar olmamı istedi. İtaat etmemi emretti ve beni bizzat Hao malikanesine geri gönderdi, ayrıca insanlara. Beni sıkı gözetim altında tutmalarını emretti. Bu yüzden ölene kadar. Hao malikanesinden bir daha kaçamadım. 3. ağabey. Ondan nefret etmemek mümkün değil. O da benim katilimdir. Ülkemizin yasalarına göre bir çocuk babasını öldüremez. Babasını öldüren idam cezasına çarptırılır. Bu yüzden onu öldürmeyeceğim. Ancak adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Kötülük cezasız kalmaz. Si ailesiyle Wingyuan Hao malikanesi evlilik bağı kuruyor. Bir abla olarak ben Si Viner'ye çeyiz veremem. Ama eski nişanlım. Limuze'ye büyük bir hediye vermek istiyorum. Ona hediye vermek mi? O buna layık mı? Henüz bir şey söylemedim bile. Sen şimdiden kıskanıyorsun. Kıskanmıyorum. Aklını kaçırmandan korkuyorum. Bir aptallık yapmandan. Örneğin onun soyunun kurumasını istiyorum. Ne? Ne diyorsun sen? Limuze, Hao malikanesinin varisi ve Wingyuan Hao ailesinin tek meşru oğlu. Eğer soyu devam ederse ummanı miras kalabilir. Ama onlar yüksek mevkilerde oturup halkı ezdi, erdemleri makamlarına uymuyor. İşte bu yüzden onun soyunun kurumasını ve Wingyuan Hao malikanesinin bundan sonra güven içinde olmamasını istiyorum. Keşke daha önce söyleseydin. 3. ağabeyin adamlarının hepsi yüksek dövüş becerilerine sahip. Bu hediye onlar tarafından iletilebilir mi? Bol bol.
Büyük hanımefendisi, orada mısın? Tuhaf. Açıkçası ben o. Beni buraya çağırdı ama onu göremiyorum. Büyük hanımefendisi. Yoksa utandığın için benimle görüşmeye cesaret edemiyor musun? Yoksa kız kardeşinle aranda bir yanlış anlaşılma olduğunu mu düşünüyorsun? Bu yüzden mi benimle görüşmüyorsun? Eğer fikrini değiştirirsen, aileme açıklamaya ve Siviner ile evlenmek yerine seninle evlenmeye razıyım. Olur mu? Alçak herif. Efendimin kadınını mı kapmaya çalışıyorsun? İşte ödülün. Sen kimsin? Bırak beni. Doktor, çok acıyor. Bir reçeten var mı? Ağrı hafifletilebilir ama bir konu var ki size söylemem gerekiyor. Varis. Söyleyin, çabuk. Varis, bundan sonra muhtemelen erkekliğinizi kaybettiniz. Soy sahibi olmak. İmkansız. Ne diyorsun sen? Bu olamaz. Kesinlikle senin gibi beceriksiz bir doktor yanlış teşhis koydu. Yanıldın. Söylediklerim kelimesi kelimesine doğru, tahtadan yapılmış bir tanrı bile gelse. Varis'in hastalığını iyileştiremez. Varis gelecekte soyunu devam ettirmek isterse yan koldan bir çocuk evlat edinebilir. Defol. Seni şarlatan. Defol buradan. Yavaş olun. Taşırken çok dikkatli olun. Sakın çarpıp kırmayın. Gidin, gidin. Kardeşim, çeyiz mi hazırlıyorsun? Büyük annemin daha önce. Çeyiz hediyelerinden bir kısmını sana ayırmayı planladığını duydum. Ama sayım yapılırken Leon'un. Onun birçok eşyasını satıp değiştirdiği ortaya çıktı. Büyük annem öfkeden kilitleri bile değiştirdi. Artık sana hiç değerli eşya vermiyor. Bence bu kutun içindeki karışık şeylerin toplamı. Pek değerli değil. Sivenlo, neyinle gurur duyuyorsun? Çeyizim ne kadar az olursa olsun, gelecekteki kocam. Wing Yuan markiliğinin varisi. Varis'in eşi olduğumda, çocuk sahibi olup unvanı devralınca, 100 yıl refah içinde yaşayacağım. Sen ise, her zaman ayağımın altında kalacaksın. Tebrikler, o zaman bekleyip göreceğiz. Deli misin sen? Siviner, Wing Yuan markiliğinin. Ne kadar iyi bir yer olduğunu sanıyorsun. Açgözlü, zalim kaynana. Cinsel işlev bozukluğu olan koca ve bir de şehvet düşkünü, saçma sapan üvey kardeş. Güzel günlerin bitti. Kaynana, gelin bugün yeni geldi. Markilik düğün yapmasa bile. Nasıl olur da geline vurursun? Söylemeye utanmıyor musun? İki aile görüşürken, annen kendi ağzıyla 5000 gümüş lirayı çeyiz olarak hazırlayacağına söz verdi. Çeyiz nerede? Getirdiğin şeyler de neyin nesi? Bir kutu çöp ile bir. Varis eşi pozisyonumu almak istiyorsun. Si ailesi gerçekten iyi hesaplamış. Daha önce, kaynanam sen baskı yapmasaydın. O 5000 lirayı istemeseydin, annem de hata yapmazdı. Bu yüzden acımasızca öldü. Şimdi para da yok, insan da yok. Bunları söylemenin ne anlamı var? Si ailesinin kızları olarak. Ablan zenginlik içinde, sen ise bu kadar fakirsin. Gerçekten de. Farklı anneden doğanlar farklı oluyor. Soyluların hanımefendisi. Nasıl cilveli bir cariye ile kıyaslanabilir? Kaynana. Nasıl olur da annemi böyle konuşursun? Sen. Biraz ağzının tadını bil. İlk gün gelen gelin, kaynanaya böyle karşı gelmeye cesaret ediyor. Kuralların ne olduğunu bilmiyorsan, o zaman evdeki hizmetkarlara sana kuralları öğretmelerini emredeceğim. Burada bekle, benim iznim olmadan. Kalkmak yok. Anlaşıldı. Diz çök. Bu sabah limuze'de büyük bir hediye gönderdim. Sen ne gönderdin? Onun soyunun kesileceği haberini üvey kardeşine sızdırdım. Kardeşlerin arasını bozmak mı istiyorsun? Bizdeki soyluluk sistemi çok katı. Eğer asıl oğlun doğrudan soyu yoksa, soyluluğu devralma hakkını kaybeder,
ve ailedeki üvey oğullar. Yaş sırasına göre miras alabilir. Markiz'in sadece Limouze adında bir oğlu var. Eğer soyunun kesileceği kesinleşirse, soyluluğu devralma hakkını kaybeder. Normalde Limouze ve üvey kardeşinin arası iyi değil. Bu sefer, üvey kardeşi, asıl ağabeyinin üzerine basma hakkına sahip. Bunu nasıl kaçırsın? 3. ağabey, senin içi kara bir susam topusun. Esat. Ben, iyi insanlarla birlikte olunca iyi, kötülerle olunca kötü oluyorum. Senin yüzünden bozuldum. Rüyanda. Sana böyle zorbalık yaptılar. Ben nasıl? Onları bu kadar kolay affedeyim. Evlendiğimiz gün 2 saat diz çöktürdüler. Bu Wing Yuan Markizliği. Gerçekten çok ileri gitti. Kocacığım. Sonunda döndün. Viner seni çok bekledi. Sana söyleyeyim, bugün kayınvalidem, hizmetkarların önünde. Bana zorluk çıkardı. Hatta bir tokat attı. Gerçekten çok ileri gitti. Annemin seni terbiye etmesi doğal. Eğer memnun değilsen, kendini boşanmaya davet et, Si ailesine geri dön. Ben öyle demek istemedim. Bir daha söylemem o zaman. Kocacığım. Bugün bizim ilk gecemiz. Üstünü çıkarayım. Hadi tekrar edelim. Yeter. Ne ilk gecesi? Hiç isteğim yok. Ağabey, Li Chiming. Burada ne yapıyorsun? Ağabey, bugün. Sen ve yengenin büyük günü. İçeri girip yengenle yatmıyorsun da. Dışarı mı çıkacaksın? Ben ne yapıyorum? Senin gibi bir üvey oğlun karışmasına gerek yok. Burası benim avlum. Sen burada kulak kabartıyorsun. Hiç terbiyen yok mu? Ağabey, daha önce biri bana demişti ki, sen yapamıyormuşsun. O zaman emin değildim ama şimdi görüyorum ki, o kişi bana yalan söylememiş. Ne diyorsun? Ağabey, kabul et artık. Dövülüp hasar görmüşsün, artık markizliğe. Soy devam ettiremezsin. Bu kadar güzel yengeni boş yere bekletmektense. Bana bıraksan daha iyi olmaz mı? Hey, söylesene, eğer babam ve imparator, senin soyunu tükettiğini biliyorum. Bu Wingyuan Marquis'un varisi olacak kişi. Sen olabilir misin? Ne saçmalıyorsun? Ben gayet iyiyim. Nasıl soyum tükenebilir? Abi, çocuk konusu yalan söylemez. 1-2 yıl diyorsun. Belki örtbas edebilirsin. Peki 3-5 yıl olursa? Bunu saklayabilir misin? Senin yerinde olsam, erkenden yerimi bırakırım. Yerimi işgal edip hiçbir işe yaramamazlık etme. Defol git. Bir daha böyle saçmalarsan. Dilini keserim. Ah. Kocacığım, o Li Chiming'in dedikleri. Kes sesini. Bu konu üçüncü bir kişi tarafından bilinmemeli. Özellikle de baba ve annem. Ama bugün kayınvaliden beni azarladı. Sana bir an önce çocuk doğurmamı söyledi. Hatta tercihen birkaç oğul daha doğurmamı. Eğer hamile kalamazsam beni cezalandıracak. Li Chiming'in bir sözü doğru. Eğer çocuk sahibi olmak 3-5 yıl alırsa, olay gizli kalamaz. Sadece Juikner'in hamile kalması. Dışarıdakilerin ağzını kapatabilir. Kocacığım, neden bana böyle bakıyorsun? Anan. Varız. Bugünden itibaren, her 3 günde bir, genç hanımla birlikte olacaksın. Hamile kalana kadar. Bu nasıl olabilir? O bir hizmetkir. Bana nasıl dokunabilir? Annemin huyunu biliyorsun. Eğer öfkelenirse, seni mi beni mi suçlayacağını bilemem. Tamam Viner. Sadece sözümü dinlersen, sen hala iyi bir genç hanım olabilirsin. Bu hem senin hem benim için iyi olur. Büyükanne. Baba. Neden yalnızsın? Bugün aile ziyaretine geldin. Neden? Varis seninle gelmedi. Kocamın başka önemli işleri var. Zamanı yok. Hım. Otur.
Marquis'un evine gelin gittin. Her şey yolunda mı? Evet, torununuz çok iyi. Büyükannem bilmiyorsunuz. Kayınvalidem benden çok memnun. Kocam ise bana çok şefkatli. Hatta dedi ki, bundan sonra hiç karıya almayacakmış. Bugünden itibaren. Sadece ben, tek gerçek hanım olacağım. Oh, varisin bu kadar derin duyguları olması gerçekten şaşırtıcı. Haklısın. Büyükanne, biliyorsun, küçüklüğümden beri, torunun hep şanslı bir insan oldu. Evet, öyle. Bazıları gibi değil. Sadece bir uğursuzluk sembolü. Nereye gitse, bir sürü şanssızlık getiriyor. Öyleyse, Şehzade ile iyi geçin, ona bir çocuk ver. Onun sana olan sevgisini boşa çıkarma. Çocuk olunca, sen de bu malikanede sağlam durursun. Merak etme büyükanne, torunun en kısa zamanda hamile kalacak. Bugün sabah, kayınvalidem özellikle bana besleyici çorba gönderdi. Vücuduma iyi bakmam için. Çok iyi. O zaman kardeşim, iyi beslen, boşa çıkarma. Markiz'in iyi niyetini. Görüyorum ki kayınvaliden pek iyi geçinilecek biri değil gibi. Eğer çok geç hamile kalmazsan sana sorun çıkaracak. Merak etme. Benim çok yakında iyi haberlerim olacak. Oğlum, ileride unvanı devralacak. Peki. Rüjiner böyle büyük laflar ediyor. Acaba arkasında bir güç mü var? Bu işte kesinlikle bir tuhaflık var. Gir. Üçüncü ağabey. Uzak markizliğinin işini araştırmak için adam gönderdim. Ne diyorlar? Söyle bakalım, ne buldun? Hey meme. Bayan C, dün gece adamlarımla markizliğine gittik. Limuzenin avlusunda, geceleri olduğunda. Hiçbir hizmetçi bırakmıyor. Yanında sadece bir uşak kalıyor. Rüjiner bir kadın yanında. Bir hizmetçi olmalı. Sadece bir uşak varsa birçok işi zor olur. Evet, ben de tuhaf buldum. Bu yüzden biraz daha bekledim. Ve inanılmaz bir manzara gördüm. Söyle, söyle. Yatma zamanı geldiğinde, o uşak, Juikner'in düğün odasına girdi. Ama, Şehzade Liruze yandaki odaya girdi. Yani Rüjiner ile birlikte olan kişi. Limuze değil mi? Limuze'nin yanındaki uşak mı? Evet, Limuze onların böyle yapmasına izin verdi. Hatta onlara yer açtı. O sadece izin vermedi. Bu işi o yönetti. Cüjiner hamile kalırsa, onun erkekliğinin olmadığı, dışarıdan duyulsa bile, saçma sapan olarak görülür. Hatta bu çocuk, onun kanından olmasa bile, Marki'nin asıl torunu kimliğini taşıyor. Unvanın devri, onun üvey kardeşine düşmez. Ya da diğer yan akraba kardeşlerine, yeğenlerine. İş tamamlandıktan sonra, uşağı öldürürlerse, bu mesele, kılıfına uydurulmuş olur. Şaşırmadım. Siviner böyle saçma bir yönteme bile evet diyebiliyormuş. Marki ve Marki eşi kimliklerini korumak için. Bu rezil çift gerçekten her yolu deniyor. Sen yine ne tür kötü fikirler peşindesin? Benim gibi adaletli, iyi kalpli bir insan nasıl olur da kötü niyetli insanların Marki kanını kötüye kullanmasına göz yumabilirim. Bu çok ciddi bir mesele. Tabii ki Marki hanımefendiyi iyice uyarmalıyım. Hanımefendi, C ailesinin büyük kızı sizinle önemli bir konu görüşmek istiyor. C ailesinin büyük kızı, C Wenluo. Bu saatte ne yapmaya gelmiş? Girsin. Marki hanımefendi. C hanım, bu saatte bizzat gelmişsiniz. Acaba ne gibi önemli bir işiniz var? Açıkçası bugün öğrendiğim bir şey var. İçim rahat etmiyor, söylemezsem olmaz. Ne meselesi? Marki hanımefendi, etraftaki hizmetkarları uzaklaştırsanız iyi olur. Yoksa bu mesele dışarı sızarsa, Hao ailesi için iyi olmaz. Yani söyleyeceğin şey benim ailemle mi ilgili? Evet, Yanımdaki hizmetçiler güvenilir insanlar. Rahatça söyleyebilirsin. o zaman söylüyorum. Marki hanımefendi, lütfen iyice oturun. Korkup şaşırmayın. Yıllardır Marki ailesini yönetiyorum. Ne badireler atlattım. Önemsiz bir mesele beni şaşırtamaz. Kız kardeşim yeni döndü. Kendi kulaklarımla duydum. Yanındaki hizmetçiye gizlice dedi ki, Marki dışı güzel içi boş, ondan hiç hoşlanmıyormuş. Aksine Marki'nin yanındaki o uşak güçlü kuvvetliymiş.
Çok hoşuna gitmiş. İkisi. Zaten gizli bir ilişki yaşıyormuş. Tamamen saçmalık. Daha yeni evlendiler. Balayındalar. Nasıl olur da? Bir hizmetçiye göz koyar. Ben de inanmak istemiyorum ama konuşmalarında. O uşağı öyle övüyor ki dünyada eşi benzeri yokmuş. Bir de diyor ki Marki sarhoş olup uykuya dalmak üzereyken gizlice uşağa randevuya gidermiş. O. Belki de şu anda tam o uşakla buluşuyordur. Senin beni kandırmadığından nasıl emin olabilirim? O C ailesinin ikinci kızı. Böyle bir rezalet yapar mı? Saklamaya çalışıyorum. Nasıl gelip size söyleyebilirim ki? Aslında bu davranıştan tiksinirim ve istemem. Prens ve Markiz sizi kandırıyorlar. İçiniz rahat değil. Dayanamayıp size söylemeye geldim. Bayan C, önce dönün. Tamam. Gelsinler. Beni prensin avlusuna götürün. Bakalım, görmek istiyorum. Bu Siviner. Oğluma ihanet etti mi gerçekten? Tamam. Hanımefendi, prensin avlusunda kimse yok. Bir hizmetçi bile yok. Bu kadar anormal, gerçekten de. O Siveno'nun dediği gibi mi? Hanımefendi, odadan ses geliyor. Haber vereyim mi? Ne zamanı, ne haberi? Kapıyı tekmeyle açın. Ya içeride prens ve gelin varsa, bir yanlış anlama olursa. Prens kızacak diye korkuyorum. Ben onun anasıyım. Ne diye kızsın? Kızacaksa, Siveno'ya kızsın. Çekilin. Bu geceden sonra, bu işin sebebi ne olursa olsun, Siviner rahat etmeyecek. Sonrası yok. Siviner'i yeterince uzun yaşattım. Sen, Hanımefendi, lütfen bağışlayın. Hanımefendi, gizlice anlaşıp Markizli'yi kirletmeye cüret ettiniz. Gelsinler. Bu zina çiftini alıp götürün, göle atıp öldürün. Olmaz, beni öldüremezsin. Hepsi oğlunun kışkırtması. Sen kadın, ne zamanı? Hala bahane mi arıyorsun? Prensi çağır, yüzüne sor. Prens nerede? anne. Ne diye geldin? Hanımefendi, prens yandaki odadan çıktı. Bu ikisi, birlikte olmak için prensi bayılttı. Oğlum, bak evine getirdiğin karına, senin uşağınla. Böyle yapıyorlar sana. Bu tam bir insanlık ayıbı. Prens, bana adalet sağla. Hep senin emrinle hareket ettim, prens. Saçmalık. Oğlum böyle aptalca bir şey yapmaz. Limuze, bu duruma geldin. Hala konuşmayacak mısın? Anne, önce onları çıkarabilir misiniz? Çıksınlar. Nereye çıkacaklar? Bu ikisi. Böyle rezalet yaptı. Yoksa onlara 100 mü vereceğim? Anne, geçen günler, bedenim hasar gördü. Belki artık hiç çocuğum olmayacak. Ne? Nasıl olur? Anne. Gerçekten söyleyin, eğer benim evladım olmazsa, o Lichuming denen piç kurusu, elbette fırsat kollayacak, ikinci ve üçüncü eşim de miras için birbirine girecek. Anan ile Viner'in düğünümü yapmak. Benim için başka çarem yoktu ki. Peki ama bu şekilde. Onun taşıyacağı çocuk senin değil ki. Li ailesinin soyu değil ki. Sadece şehzade konumunu koruyabilsem. Ne fark eder ki? Sen delirdin mi? Bu iş bir duyulursa. Bu sadece insanların alay ettiği bir aile meselesi değil. Miras unvanı devlet işidir. Sadece imparator ve tören bakanlığı onaylarsa geçerli olur. Eğer imparator bunu öğrenirse, kaç tane kafan var ki hepsini kestirsin? Peki senin başka bir çözümün var mı? Sen önce odana dön, git. Biri gelsin. Ananı odunluğa kapatın. Hanımefendi bağışla. Bağışla beni. Kuikiner'e gelince, onu odasına kilitleyin, dışarı çıkmasına izin vermeyin. Ben bir çözüm bulduktan sonra onunla uğraşacağım. Emredersiniz. Hayır. Bana bunu yapamazsınız. Bırakın beni dışarı.
Kapıyı aç. Seni piç. Sen misin? Juijanlo, sen nasıl Wing Yuan malikanesine geldin? Şaşırdın mı? Benim buraya senin sandığından çok daha aşinayım. Ne demek bu? Bu odadaki yıllardır biriken şeyler hala benim. Hafızamdakiyle tamamen aynı. Onlar hala eski alışkanlıklarından vazgeçmiyorlar her fırsatta. İnsanları bir odaya kapatıp üstüne kilit vuruyorlar. Kaçmak istersen. Daga çıkmaktan bile daha zor. Sen ne konuşuyorsun, aklım almıyor. Şaşırmadın mı? Sen ve Limuze. Her şeyi örtbas ettiniz. Malikane hanımının senin burada olduğunu nereden bildiğini. Bir yavaşlayıp iş buldum. Bunu nasıl öğrendin? Çünkü bunu ben Malikane hanımına ben söyledim. Benim aptal küçük kardeşim. Yine sen mi? Senin güzel kocanın hayatını kaybetmesine neden olan. Benim sana düğün hediyemdi. Beğendin mi? Juijanlo, bunu neden yaptın? Sözümü bitirmedim daha. Annemin arka bahçesindeki o kemikleri de benim bulduğum kişiler. Kendi ellerimle gömdü. Bir de limuzenin bahar şölenindeki o portresi. Onu da benim bulduğum kişiler kasıtlı olarak suçladı. İmparatorun Si ailesine verdiği o çam ve leylek uzun ömür resmine gelince. Piyasada birinin imparatorun hat eserini rastgele alıp satmaya cesaret edeceğine. Gerçekten inanmıyorsun, değil mi? O da senin planındı. Evet. Si malikanesinin tapuları şu anda çoğunlukla benim elimde. Huishao ve Liu yarım ömür boyu çabaladılar. Ama bu kadar dayanıksız çıktılar. Komik değil mi sence? Annemi de sen öldürdün. Bu dünyada senin gibi biri nasıl olabilir? Hayaletlerden bile daha korkunçsun. Peki benim cehennemden. Tırmanıp gelen bir hayalet olmadığımı nereden biliyorsun? Ah, Şaka yapıyordum. Nasıl ciddiye aldın? Hatırlıyorum da. Sen oldukça cesurdun. Sonuçta önceki hayatında. Öyle işler, kötü şeyler, hiçbirini eksik etmedin. ne önceki hayatı? Nedenini bilmene gerek yok. Çünkü hatırlasan da hatırlamasan da. Sonuç hiç değişmeyecek. Yaklaşma. Av malikanesinde zina yaparken yakalandın. Bu aşağılanmaya dayanamayıp intiharı seçtin. Ben de ablan olarak. Özellikle son yolculuğunda sana eşlik etmeye geldim. Ne saçmalıyorsun? Ne zaman aşağılanmaya dayanamayıp kendimi astım? Bu gece. Şu anda. Bana ne yaptın? Neden hareket edemiyorum? Uyuşturucu noktanı bastırdım. İkinci hanım Si, bir sonraki hayatta iyi bir insan olmayı hatırla. Hatalıyım. Bir daha asla yapmayacağım. Abla. Beni affet. Hatalıyım abla. Abla yapma. Hatalıyım. Abla beni affet. Bir daha asla. Ah. Öyleyse, Kuikıner'i en kısa sürede hamile bırakmaktan başka bir çözüm yok gibi görünüyor. Merak etme anne.
Viner hamile kalınca. Ananı öldürmek için hemen adam gönderin. Bu en iyi çözüm olmalı. Birazdan Quikiner'i serbest bırak. Ona durumun avantaj ve dezavantajlarını açıkça anlat. Viner bir daha gelmeyecek. Ailesinin büyük hanımı Harry Hao malikanede mi? Henüz dönmemiş. Bu gece Wing Yuan Hao malikanesi bu kadar hareketliyken. Nasıl kaçırırım? Hala gelmeye cesaretin var mı? Geçen beni dışarı çıkardığında. Yolda bana tuzak kurmuştun. Onun hesabını daha sormadık. Veliaht, yanlış anlıyor olmalısınız. Sizi hiç tanımıyorum. Nasıl sizi yalnız başınıza davet ederim? Yanılıyorsunuz. Sen, Ama şu an gerçekten Wing Yuan Marquisi ile hesaplaşacak bir işim var. Kız kardeşim Siviner. Marquislik tarafından öldürüldü, kendini astı. Marquislik, Si ailesine bir açıklama borçlu değil mi? Ne dedin? Viner öldü mü? Hanımefendi, veliaht, kötü haber. Gelin, kendini astı. anne, Nasıl ölmüş olabilir? anne, şimdi ne yapacağız? Zina yaparak öldü. Marquislik'la ne ilgisi var? Marvis hanımı, hala buradayım. Gözümün önünde. Yalan mı söylüyorsun? Kız kardeşim Siviner. Sizin yüzünüzden intihar etti. Oğlunuz erkekliğe geçemeyince onu zorladınız. Bir uşakla ilişkiye girmeye. İş ortaya çıkınca. Yüzünüzü çevirdiniz, onu ölüme sürüklediniz. Wing Yuan Marquisliği vicdansız. Majesteleri, Bayan Si gerçekten. Şu an en hayran olduğum kişi. Bakın, adamı o öldürdü. Şimdi sorumluluğu tertemiz attı, Marquislik suçu üstlendi. Buna suçu üstlenmek mi denir? Açıkça onlar A. Luo'ya borçlu. Tamam, haklısınız. Bayan Si, bugünkü felaket. Sizin getirdiğiniz değil mi? Daha ne istiyorsunuz? Kız kardeşimi ziyarete geldim. Buna felaket mi diyorsunuz? O zaman gidip babama söyleyeceğim. Marquislik'la ölümüne mücadele edeceğiz. Sen, Gidelim. evet. Üçüncü ağabey. Ne zaman geldin? Bayan Ku'ya cevap, majesteleri intikamınızı yeni aldığınız için. Stresli olabileceğinizden endişeleniyordu, güvenmiyordu. Ama bence bu endişe tamamen gereksiz. Nasıl gereksiz olabilir? Üçüncü ağabeyin ilgisi. Ilık bir nehir gibi soğuk ve yalnız kalbimi eritiyor. Yine saçmalıyorsun. Az önce birini öldürdüm ya, hala korkuyorum. İstemiyorum, bu gece benimle daha fazla kal. Ben uyuyana kadar gitme. Olur mu? Sana nasıl dayanacağım? Si Wen Luo hala dönmedi. Henüz evlenmemiş bir kız, sürekli dışarıda geziyor. Gerçekten kuralsız. Alo'nun vahşi doğasını ehlileştirmek zor. Eğer kontrol altına alınmazsa, ileride büyük felaketlere yol açabilir. Büyük anne ve baba beni düşünmek yerine. Önce kız kardeşimin canını düşünün. Ne demek istiyorsun? Sikin er. Kendine astı. Ne? Ne dedin? O nasıl öldü? Ben Wing Yuan Hao malikanesinden geliyorum. Kendi gözlerimle gördüm. Yanlış olamaz. Onu Hao malikanesinin veliaht prensi ve Hao hanımı öldürdü. Olayın tüm süreci bu, baba. Wing Yuan Hao malikanesinin bu davranışı insanlık dışı, korkunç. Sikiner'den hoşlanmasam da onun bu şekilde ezilmesine seyirci kalamam. Onun adına adalet isteyin. Anne, oğlum olarak bu olayın yayılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Veliaht prens teşvik etse bile, bir hizmetçiyle zina yapmayı kabul etmesi gerçekten uygunsuz. Bu olay dışarıya yayılırsa, dışarıdakiler, Si ailesinin kuralsız ve terbiyesiz olduğunu söyleyecek. Evet. Peki Sikiner'in cesedini geri getirebilir miyiz? Evlenen kız, dökülen sudur. Cenaze işlerini Hal Malikanesi halletsin. Kızın öldürüldü, sen bir başbakan olarak. İntikam almıyor, cesedini almıyor, hatta sormuyorsun bile. Kişi zaten öldü. Peşine düşmek, aile itibarını lekelemekten ve dedikoduya yol açmaktan başka bir işe yaramaz. Şu anda, temiz itibarı korumak önemli olan tek şey. Bazen gerçekten anlamıyorum. Siz çocuklarınızı sevmiyorsunuz ama neden?
Bu kadar heveslisiniz. Soyunuzu devam ettirmeye. Sen, Sizin yüzünüzü çoktan gördüm. Alıştım artık. Bilmiyorum. Zaten temeli sağlam olmayan bu C ailesi nüfusu azalmış. Sallantıda. Acaba bir gün gürültüyle bir enkaza mı dönüşecek? sapkın. Ne saçmalıyorsun? Vakit geç oldu, ben. Artık burada baba çocuk sevgisi oyununu oynamayacağım. İzin verin, baba. Üçüncü ağabey. Ne oldu? Seek'in eri düşünüyorum. Tabii ki onu öldürdüğüm için pişman değilim. Bana yaptıkları için. Onu 1000 parçaya bölsem, 100 kez olsa bile tereddüt etmem. Düşünüyorum da, ister ben olayım ister o, bir can. Babanın ve büyükannenin kalbinde itibar her şeyden önemli. Eğer gerçekten kendi tüylerini değerli görüyorlarsa, neden kendileri söz konusu olduğunda yasaları çiğneyip adaleti saptırıyor? İnsan hayatını yaşıyorlar. Kesinlikle senin istediğin gibi Wing Yuan Marquis'in ailesine dert açmayacak. Sorun değil. İster Wing Yuan Marquis'in ailesi ister C ailesi olsun. Teker teker, hiçbirini rahat bırakmayacağım. Ama bundan önce daha önemli bir işim var. Ne işi? Zehrin. Çözümünü buldum. Ne dedin? Suçlu eski memur Wenwu, Chen Prensi Hazretlerini görüyor. Doktor Wen. Hatırlıyorum. Eskiden İmparatorluk Hastanesi'nde görev yapıyordun. Sonra yaşlılık nedeniyle emekli olup memleketine döndün. En başından beri. İmparatorluk Hastanesi'nden birinin zehir verdiğinden şüpheleniyorum. Bu yüzden bin mekanizma kulesine, o yıllarda. Başkentten ayrılan doktorları araştırmasını emrettim. Sonunda bu kişi bulundu. Doktor Wen, araştırmayınca bilemezdik. Sen aslında Vietnam kabilesindenmişsin. Vietnamlılar zehir kullanmada, özellikle de büyü zehirlerinde çok ustadır. Chen Prensi'nin yıllardır vücudundaki zehir için sayısız ünlü doktor arandı. Ama kimse ne tür bir zehir olduğunu anlayamadı. Bu da onun kaynağının ne kadar alışılmadık ve özel olduğunu gösteriyor. İnanamıyorum. 8 yıl sonra, bu yaşlı memur yine de bulundu. Evet. Prens Hazretlerinin vücudundaki zehri, bu yaşlı memur. O zamanlar saraydaki usta imparatorluk cariyesi Via'nın emriyle, prensin çayına koydu. Usta İmparatorluk Cariyesi Wien. Benim onunla ne bir düşmanlığım ne de kavgam var. Üstelik Usta İmparatorluk Cariyesi Via'nın sadece 6. Prens adında bir oğlu var. 6. kardeşimin yeteneği, veliaht prens olamayacak düzeyde. Neden bana zarar vermek istesin ki? Bu, Prens Hazretleri ve 6. Prens'in çocukluk dönemine dayanıyor. Prens Hazretleri küçüklüğünden beri zekiydi, tüm prensler arasında bilgisi en üstün olanıydı. Aynı zamanda imparatorun en sevdiği oğluydu. 6. Prens ise tam tersiydi. En çok azar işiten oydu. Zamanla, Usta İmparatorluk cariyesi Via'nın kalbinde nefret oluştu. Böylece bu yaşlı memurun eşinin ve çocuğunun hayatıyla tehdit ederek, size altın iplik sarmalı adlı bir büyü zehri verdi. Büyü böceği prensin vücudunda yavaş yavaş büyüdü. Zehir etkisi de giderek arttı. Vücudu ne kadar güçlü olursa olsun, 10 yıldan fazla dayanmak çok zor. Sen zehri veren kişisin, mutlaka bir çözümü vardır. Eğer Chen Prensi'nin hayatını kurtarabilirsen, seni öldürmeyiz. Bir çözümü var ama çok tehlikeli. Bu yaşlı memur da bunu sadece kabilesindeki yaşlıların bıraktığı kayıtlarda görmüştü. Pratikte uygulamamıştı. Kalk, anlat. Teşekkürler Prens Hazretleri. Büyü böceğini doğrudan çıkarmak zor. Eğer büyü zehri başlangıç aşamasındaysa, parazit henüz tam olarak oluşmamış. Doğrudan, şifalı otları alarak öldürülebilir. Ama 8 yıl geçti. Majestelerinin vücudundaki parazit artık sıradan ilaçlarla öldürülemez. Eğer başka bir parazit de majestelerinin vücuduna girebilirse, iki parazit savaşacak. Mutlaka biri ölecek, diğeri yaralanacak. O zaman ilacı alıp onu öldürebiliriz. Chen Prensi'nin vücudundaki parazit 8 yıldır var. Başka bir parazit eklersen, bu 8 yıllık farkı nasıl kapatacaksın? Prense vermek istediğim diğer parazitin adı altın ipek böceği. Onun bir günlük büyümesi
Altın ipeğin 1 yıllık büyümesine eşit. Üstelik bu parazit savaşçıdır. Ölümüne savaşır. Şanslıysak. Belki 2 parazit de birlikte ölür. O zaman dediğin çözüm son derece tehlikeli ne demek? Majesteleri, 8 yıldır altın ipek tarafından işkence görmüş, vücudu çok zayıflamış. 2 parazit vücutta savaşırsa, bu süreci dayanabilir mi bilinmez. Eski kayıtlara göre, bu yöntemi kullanan biri yüksek ateşten kurtulamamış. İç organları şiddetli ağrımış ve ölmüş. Bir çözüm varsa deneyelim. 3. ağabey. Doktor ben, senin büyük paralar harcayıp binbir zorlukla bulduğun biri. Ben de senin gibi pişmanlık duymak istemiyorum. Bakalım kader bu sefer bana şans verecek mi? Eme. Majesteleri, buyurun. Önümüzdeki günlerde altın ipek böceği kendiliğinden büyüyecek. Zamanı geldiğini hissettiğinde. Altın ipe saldıracak. 2 parazit karşılaştığında. Majestelerinin çekeceği acı tahmin edilemez. Çekil. Bu günlerde sen de git. Olmaz, seninle kalacağım. Si Venlo. Eğer ölürsem, unutma. Ben Huo Wuan başından beri. Soğuk kalpli, duygusuz biriyim. Hayatını bana emanet etmeye değmez. Ben de başından beri asla sevmedim. Eğer Tanrı şans verir de zehirden kurtulursam, uzun yaşarsam, geri kalan sözlerimi yavaş yavaş sana anlatırım. Elbette anlatacaksın. Yerin altında da olsa göğün üstünde de olsa. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Nerede olursan ol, seninle uğraşmaya devam edeceğim. Linan, Buyurun, efendim. Bayan Ju'yu evine götür. Evet. Bayan Si, buyurun. Sözümü dinle. Benim içim rahat etsin diye. Önce ben. Ben varım. Ben de varım. Önce ben. Ben de. Buraya basmak yeterli mi? Ben tanıklık etmek istiyorum. Ben de katılıyorum. Bugünü çok bekledim. Hadi birlikte yapalım. Hep birlikte. 3. ağabey, bugünlerde sürekli araştırıyordum. Lee Jae-ming'in cinayet delillerini. Si Shan'un Adalet Bakanlığı'na talimat vererek suçluyu korunduğu. Herkesin gözü önünde. Günü geldiğinde, deliller mahkemeye sunulduğunda. Mutlaka yankı bulacak. Hepiniz çıkın dışarı. Çıkın. Küçük hanım, yüzün neden bu kadar soluk? Dün gece iyi uyuyamadın mı? Dün gece bir kabus gördüm. Bugün kaçıncı gün? Majesteleri altın ipek böceğini içtikten sonra tam 10. gün. Bana bahçeye bile girmeme izin vermiyor. Şu anda durumu nasıl bilmiyorum. Majesteleri iyi bir insan, Tanrı onu koruyacaktır. Mutlaka iyileşecek. Eğer gökte tanrılar varsa, benim duamı duyabilirlerse. İnanan bir kadın olarak ömrümün yarısını veririm. Hugo'nun sağlığı ve huzuru karşılığında. Eğer dünyada tanrılar varsa,
Az önce söylediğin sözler geçerli olmaz. Çocuk sözü ciddiye alınmaz. 3. ağabey. 3. ağabey, senin bedenin. Zaten iyileştim. Doktor Wen bana muayene etti. Parazit ölmüş. Kalan zehir yavaş yavaş temizlenir. Bundan sonra dikkatlice bakım yaparsak iyileşebilir. Çok iyi. Özür dilerim, Chen Prensi. Az önce bu küçük kadın saygısızlık etti. Sen kraliyet ailesinden birisin. Ben ise sadece suçlu bir memurun kızıyım. Sana hiç layık değilim. Ayrıca sen beni sevmiyorsun ki. Önceden hep kendi kendime hayal kuruyordum. Bundan sonra kesinlikle kurallara uyacak, sınırlarımı bileceğim. Özür dilerim. Hep benim hatam. Önceden seni sevmediğimi söylediğimde her kelime yalandı. Biliyorum. Beni öz kız kardeşin gibi görüyorsun. Bana olan hislerin sadece kardeşlik sevgisi, aşk duygusu değil. Bundan sonra asla unutmayacağım. Tamam, gerçekten hatalıyım. Döv ya da azarla, nasıl istersen. Huo Wuan olarak söz veriyorum. Bu hayatta sadece seni seveceğim. Ve sadece seninle evlenmek istiyorum. Luo. Benimle evlenir misin? Hayır. Cevap yanlış. Tekrar cevapla. Yaşlı ama saygısız, yaşlılıkta terbiyesizlik. Neresi yaşlı? Senden sadece 3 yaş büyüğüm. O sadece yaşlı, kötü niyetli bir ihtiyar, içi kötülük dolu. En son ayrılırken ne demişti? Ben Huo Wuan. Başından beri hep soğuk, duygusuz biriydi. Nankör biri, hiç beni sevmediğini bile söyledi. Bütün gün numara yapıyor, sahte davranıyor. Tamam. Ben büyük bir sahtekarım. O zaman cezam. Bundan sonra sadece Si Wenlo'nun sözünü dinlemek olsun. Söylediğine itaat edeceğim. Hiç karşı çıkmayacağım. Olur mu? İşte bu daha iyi. Si Wenlo. O zaman sana bir daha soruyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Ölüm bile bizi ayıramaz. 3. ağabey. Bildir. Chen Prensi Si Wenlo huzura kabul edilmek istiyor. Oğlunuz babamı selamlar. Köleniz imparatoru selamlar. Chen Prensi, hastalıktan yeni kalktın. Fazla formaliteye gerek yok. Çabuk ayağa kalk. Si Wenlo, sen de ayağa kalk. İmparatora teşekkürler. Chen Prensi diyor ki, benimle görüşmek için önemli bir meselen var. Söyle bakalım ne meseledir? Köleniz, kendi babası Si Shao'yu suçlamak istiyor. Yetkisini kötüye kullanarak dosyaları yok edip Wing Yuanhao malikanesinin ikinci oğlu Yi Chaeming'in suçlarını örtbas etti. Bu bir şikayet dilekçesi, üzerinde olay anında. Yi Chaeming'in cinayet işleme süreci ayrıntılı olarak kaydedilmiş. Orada bulunan herkes tanıklık edebilir. Aşağıda, başkent öğrencilerinden gelen, kendiliğinden hazırlanmış bir dilekçe var. İmparatordan Si Shao'yu ve Wing Yuanhao malikanesiyle olan çıkar ilişkilerinin tamamen soruşturmasını tüm öğrencilere adalet getirmesini rica ediyoruz. Köleniz ayrıca Si Shao'nun gelen giden mektuplarını da inceledi. Örtbas ettiği davalar, sadece bu değil, çok daha fazla. Wing Yuanhao malikanesinin tamamı, yasa tanımaz, birbirine yamanmış kötüler. Köleniz düşünüyor ki, böyle bir ailenin umman miras etmeye hakkı yoktur. Si Shao senin öz baban. Eğer bunu öğrenirse, senden nefret etmesinden korkmuyor musun? Annem Vianjiang'daki He ailesinden geliyor. Büyük babam derdi ki, memur halkı toprak gibi görürse, halk da memuru düşman gibi görür. Si Shao, memur olarak adaletsiz. Başbakan olmaya layık değil. Kölenizin bedeninde He ailesinin kanı akıyor. Görmezden gelemez. Ne güzel bir söz. Memur halkı toprak gibi görürse, halk da memuru düşman gibi görür. O zamanlar, büyük baban bana imparatorluk hocasıydı. Senin karakterin de ona çok benziyor. Pekala, bugün bu dilekçeyi kabul ediyorum. Kesinlikle sonuna kadar soruşturacağım. Çok teşekkür ederim imparator.
Chen Prensi. Oğlun burada. Neden sürekli? Si Wenlo'nun yüzüne bakıyorsun. Yüzünde bir şey mi var? Baba, bugün oğlunun da bir ricası var. Yine ne istiyorsun? Baba, oğlun Si Wenlo'yu eş olarak almak istiyor. Lütfen baba, Si Wenlo'yu Chen Prensesi olarak atayın. Eğer Si Shao suçsuzsa, o başbakanın kızıdır. Chen Prensesi olabilir ama şu anda. Si Shao davaya karışmış, geleceği belirsiz. Si Shao suçlu bulunursa, yine de onunla evlenmek ister misin? Si Wenlo olmasa, oğlunun yaşama isteği kalmaz. İster soylu bir kız olsun, ister sıradan bir halk kızı. O Si Wenlo olduğu sürece, oğlun sadece onunla evlenmek ister. Peki, anladım. Önce çekil. Baba, henüz oğluna söz vermedin. Bir prensin evlenmesi devlet meselesidir. Nasıl gelişigüzel. Kabul edilebilir. Ama Yeter. Majesteleri, Bayan Si, buyurun. kızınız izin istiyor. Hey meme. Gel, Ayin Bakanlığı Bakanını bul, Chen Prensesinin ilan fermanını hazırlasın. Majesteleri, prensin ricasını kabul ettiniz mi? Chen Prensi, benim zorlukla sağlığına kavuşan oğlum. Hele ki evlenmek istediği. He ailesinin kızı Si Wenlo ise. Bir domuzla evlenmek istese bile, ben istemeye kabul ederdim. Evet, çabuk gidin. Başbakan Si, İmparator Wingyuan Hao Malikanesi davasını soruşturma emri verdi. Lütfen denetim kuruluna gidip soruşturmaya katılın. Hadi gidelim. Oğul babaya saygısızlık ediyor. Ahlaka aykırı. Si Wenluo. Sen başkente geldiğinden beri Si ailesi alt üst oldu. Neden elindeki bıçak hep Si ailesine yönelik? Elindeki bıçak beni koruyabilir, aynı zamanda. Bu soylu ailenin ikiyüzlülüğünü ve prangalarını parçalayabilir. Bana özgürlüğümü geri verebilir. Büyükanne acı çektiğini düşünüyorsan. Bu sadece geçmişte işlediğiniz günahların keskin bir kılıca dönüşüp şimdi tam alnınıza saplanmasıdır. Geçmiş kinler temizlendi, sevgililer kavuştu. Bundan sonra denizler sakin, dünya huzur içinde.